Merhabalar, hoş geldiniz. Yapraklı tulum çalışmasını yapacağız bugün. Daha önce şapkasını yapmıştık bu örneğin. Önce bu çalışmayı yaparsanız modeli daha iyi anlarsınız aslında. Yapmasanız da videomuzda detaylı bir şekilde örneği anlatarak ilerleyeceğiz. Hemen hemen her sırasını gösterdiğim için de video uzun görünüyor. Dikkatlice ilerlediğimizde örmesi keyifli, kolay bir çalışma aslında. Örgümüzün büyüklüğü 6 ay 1 yaş arası uyumlu olacak. 2 tane ip kullanacağım. 250 metre uzunluğunda bir tanesi. A ortasında da düğme detayıyla kapatacağız. 5 tane düğme gerekli burası için. Ayrıca misinalı şişe ihtiyacımız var. Örgümüzün bedenini dikişsiz olarak örüp ilerleyeceğimiz için sadece şu kısma kadar normal şişle örüp ondan sonra misinalı şişle devam edeceğiz örgümüze. Tüm ölçülerini yine video sonunda vereceğim. Ve şimdi örmeye anlatmaya başlayalım örgümüzü. Orta kalınlıkta yaklaşık 3,5-4 numaralı şişe uygun incelikte olan iplerden. Sizler dilediğiniz bebek ipi markasıyla çalışabilirsiniz. 240-280 metre arasında uzunluğunda her zaman çalıştığımız bebek iplerinden olabilir. Şiş numaram da elimin sıkılığına göre 3,5 olacak. Eğer sizin örgünüz sıkı düşüyorsa, eliniz sıkıysa 4 numarayı da tercih edebilirsiniz. Şimdi 3,5 numaralı şişime 72 tane ilmeğimi atıyorum. Bildiğiniz başlama tekniğiyle şişimize 72 ilmek atalım. İlmeklerimi attım. Burada ipimi bağlıyorum. Hemen burada ilk sıramızı bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. İlk ilmeği şöyle örmeden aldım. İsterseniz sizler örebilirsiniz de. Şimdi bütün ilmekleri bu sırayı ters olarak örelim. Ön yüze geçince artırmalar yapacağız. Şişimdeki 72 ilmeğin hepsini ters olarak ördüm. Şimdi örgümün ön yüzünü çevirdiğimde tabii şimdi bu yaka için az bir ilmek sayısı derli toplu olsun diye bu ilk sırayı ben 72 ilmek üzerinden kurdum. Şimdi artışlar yapacağız. 13 tane ilmek artıracağım ve 85 ilmek için yakamıza ulaşacağız. Robamızı 85 ilmek üzerinden kuracağız. 13 ilmek artıracağız. Bunu da 5 ilmek öreceğiz. 1 ilmek artıracağız şeklinde 13 ilmek artırmış olacağız ve 85 ilmeğe ulaşacağız. Başta ilk 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burası benim örgümün ön yüzü olarak kabul ediyorum. Başlangıç ipim sol taraftaysa örgümün ön yüzündeyim. Şimdi 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. Şu aradaki görünen gizli artırma yapacağım. Şu aradaki görünen ipimi şişime takıyorum. Şu şekilde şişime taktım. Çapraz olacak şekilde şöyle açmadan kapalı ajur olacak şekilde artırdım ve düz olarak ördüm. Birinci gizli artırmamı yapmış oldum. Yine 5 ilmek örüyorum. Burada da gizli artırma yapıyorum. Şu aradaki gördüğüm ipimi şişime takıyorum. Şöyle arasından ortadan girdim çapraz olarak. Şöyle kapalı ayır olacak şekilde artırmamı yapmış oldum. İkinci gizli artırmamı yaptım. Yine arada 5 düz örüyorum. Üçüncü gizli artırmamı yapıyorum. 5 düz örüyorum. Gizli artırmamı yapıyorum. Böyle böyle 5 ör 1 artır şeklinde örgümün sonuna doğru ilerliyorum. İlerledim. 5 düz ördüm. Bir gizli artırma yaptığım şeklinde. Şimdi en son gizli artırmamı yapacağım. Şişimde de 2, 4, 6, 7 tane ilmeğim kaldı. Burada 13. gizli artırmamı yapmış oldum ve şişimde 85 ilmeğe ulaştım. Bu 85 ilmeği örgümün arka yüzünden bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Ön yüze geçtiğimde hemen roba ayrımlarına ve model kurulumuna başlayacağız. Burada bütün ilmekleri ters olarak örelim. Ön yüze geçelim.
Bütün ilmekleri ters olarak ördüm. Örgümün ön yüzüne geçiyorum. Bu 85 ilmeğimizdeki roba dağılımını nasıl yapacağız? 14 ilmek arka, 11 kol, 31 ön, 11 kol, 14 ilmek arka olacak şekilde şu birer ilmekler de daire içine aldığım birer ilmekler de örgümün ön yüzünde sabit bir ilmeğim olacak roba artışlar için. Örgümün ön yüzünde bu sabit bir ilmeğin her zaman sağında solunda artışlar yapacağım. Arka dediğim bu baştaki ilmekler de şöyle, kafanızı karıştırmasın. Şu çalışmamda şöyle katladığımda şuralar kol, şuralar kol. Şu gördüğünüz yer ön. Bu arkası da bir noktaya kadar şöyle ayrık örüyoruz. Sonra misinalı şişe geçeceğiz. Burası da bizim arkamız olarak kabul ediyoruz. Şu ayrıklık olan burayı bağcıkla birleştireceğiz. Burayı arkaya getirip kullanacağız. Dilerseniz tabii burayı ön tarafta yapabilirsiniz. Arka parçalar dediğim 14 ilmek dediğim yer şu kısımlar. Buradan bahsediyorum. Şimdi örgümüzde model kurulumuna başlayacağız. Aslında her sırasını detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım ama modeli daha iyi anlamak ve konsantre olmak istiyorsanız ayrı bir parçada çalışabilirsiniz. Ya da ben şapkasını çalışmıştım. Zaten kombinlemek de istiyorsanız şapkayla beraber direkt şapkasını çalışırsınız. Modeli daha iyi anlamış olursunuz. Sonra bu örgümüze geçersiniz. Daha kolay bir şekilde ilerlemiş olursunuz. Kolay bir çalışma aslında. Karışık gibi görünse de. Şimdi örgümün ön yüzünde başta 4 ilmeğimi örüyorum. İlk ilmeği örmeden alacağım. 2, 3, 4 ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Şu şekilde ipimi attım. Ve ilmeğimin yönünü burada düzeltiyorum. Şu şekilde düzelttim. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Arada 5 düz örüyorum. 5 düz ördüm. Burada yine 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Arka taraf dediğim 14 ilmeğimi çalışmış oldum. Aynı zamanda modelimi kurdum. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Şu doladığım ilmekleri de sayıyorum tabii ki. Burada ilmeğimin yönünü neden düzelttim? Hemen şurada yine göstereyim. Sizler ilmek alış şeklinize göre. Şimdi bizler şurada göstereyim ya da bu sırayı örüyorum. Şu modeli kurmaktayım. İçe doğru kapanmasını istediğimde ilmeğimin yönünü benim bu tarafta çevirmem gerekiyor. Burada çevirdim. Sizler ilmek alış şeklinize göre burada normal örüyorsunuzdur. İlmeği kestiğinizde bu şekilde düşüyordur. İlmeği burada çevirmeniz gerekiyorsa burada çevirirsiniz. Şurada yaprağımızda şu simetrik görüntüyü, çizgi gibi oluşan bu görüntüyü sağlamak için bu çevirmeyi yaptım. Ben şurada çeviriyorum mesela. İçe doğru bir kesme oluyor. Buna göre hareket edersiniz. İlmek alış şeklinize göre. Şimdi arka tarafı çalışmış olduk. Burada şurası benim sabit bir ilmeğim olacak. Bundan önce bir gizli artırma yapıyorum. Yine gizli artırmamı şu aradaki ipim, şu ipimi şişime takıyorum. Düz olarak örüyorum tabii ki. Şöyle çapraz olarak kapalı ajur olacak şekilde artırmamı yapmış oldum. Bu benim sabit bir ilmeğim. Şu. Sabit bir ilmeğimi ördüm. Yine bunun yanında gizli artırmamı yapıyorum. Şu ipimi şişime taktım ve gizli artırmamı yaptım. Şimdi bu sabit ilmeğimizi anlamak için işaret takalım isterseniz. Birkaç sıra sonra belli olacak ama buraya şu sabit bir ilmeğimin olduğu yere tam ortasına ben işaretimi alıyorum. Şimdi kol ilmeklerime geldim. Kol ilmeklerim için de gizli artırmamı yaptıktan sonra bir tane düz örüyorum. Bir doluyorum. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 5 düz örüyorum. İki ilmeğimi bir alıp kesiyorum. Bir doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Kol ilmeklerimi örmüş oldum. Hemen sayalım yine. Gizli artırmadan sonra şu işaretimi taktığım ilmeğim benim sabit bir ilmeğim. Yanında gizli artırma yapmıştım. Bunu saymadan 2, 4, 6, 8, 10, 11. Kol için 11 ilmeği çalışmış olduk. Yine şurası benim sabit bir ilmeğim tabii ki. Buraya da işaret takalım. Bu işaret taktığım ilmeklerimin örgümün ön yüzünde her zaman sağında solunda gizli artırma yapacağım. Şimdi burada
Gizli artırma yapıyorum. Sabit bir ilmeğimi örüyorum. Yine yanında gizli artırma yapıyorum. Ve ön ilmeklerime geçtim. Şu 31 ilmek olan ön ilmeklerime geçtim. Gizli artırmaları sizler dilediğiniz, bildiğiniz teknikte de yapabilirsiniz. İlla bu şekilde yapmak zorunda da değilsiniz. Ön taraf için gizli artırmadan sonra bir tane düz örüyorum. Bir doladım. Yine ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 5 ilmek düz örüyorum. Beş ilmek düz ördüm. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Yine ilmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. 5 düz örüyorum. İki ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. İlmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. 5 düz örüyorum. Beş düz ördüm. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. Bir düz ördüm. Ön ilmeklerimi çalışmış oldum. Aynı zamanda modelimi kurmuş oldum. Şu işaretimi taktığım ilmek ve yanındaki gizli artırmayı saymadan 2, 4, 6, 8, 10, 31 ilmeği çalışmış olduk. Yine hemen bu yanındaki ilmeğim benim sabit bir ilmeğim olacak. Buraya işaret takıyorum. Ön ilmekleri çalıştım. Gizli artırma yapıyorum. Gizli artırmamızı yapalım. Sabit bir ilmeğimi örüyorum. Gizli artırmamızı yapalım. Kol ilmeklerime geçtim. Kol içinde diğer tarafta nasıl yaptıysam. Gizli artırmadan sonra bir tane düz örüyorum. Bir doladım. İlmeğimin yönünü düzeltiyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 5 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. Bir düz ördüm. Kol ilmekleri çalıştım. Yine bu gizli artırmadan sonra sabit bir ilmeğim yanındaki gizli artırmadan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmeği çalıştım. Burada yine gizli artırma yapıyorum. Sabit bir ilmeğimi örüyorum. Yine yanında gizli artırma yapıyorum. Arka ilmeklerimdeyim. Yine bu sabit bir ilmeğime işaret koyalım. Gizli artırmadan sonra bir tane düz örüyorum. Bir doladım. İlmeğimin yönünü düzeltiyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 5 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doluyorum. Şişimde kalan 4 ilmeğimi örüyorum. Evet, hem modelimizi çalışmış olduk, hem robaları ayırmış olduk ve sabit bir ilmeğimizin sağında solunda da artışlar yapmış olduk. Örgümü çeviriyorum. Arka tarafta hiçbir işlem yok. İlmeklerin hepsini burada ters olarak öreceğim. Doladığım ilmekleri tabi şöyle açık olacak şekilde, delik olacak şekilde örüyorum. Arka tarafta bütün ilmekleri ters olarak örelim. Ön yüze geçelim. Arka taraftan sıramı tamamladım. Doladığım ilmekleri de ters olarak ördüğümde şöyle delikli görüntüler oluştu. Örgümün ön yüzüne geçiyorum. Yine model çalışmama devam ediyorum. Bu defa başta 5 düz örüyorum. Bir önceki sırada yaptığım ajurlu çalışmamı da ördüm. 5 düz ördüm. Bir doladım. Yine ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. Şöyle ortaya doğru bir çizgi oluşmasını istediğim için bu tarafta ilmeğimi çevirmem gerekiyor. Burada ilmeğimi çevirdim. 2 ilmeği bir alıp kestim. 3 düz örüyorum. Zaten şu belli oluyor. Benim kesme ilmeğim. Bunu ve önündeki ilmeği şöyle bir alıp kesiyorum.
Bir doladım. Şimdi 1, 2, 3 düz ördüm. Şu sabit bir ilmeğime geldim. 3 düz ördükten sonra bir gizli artırma yapıyorum. Sabit bir ilmeğimi örüyorum. Yine bu sabit bir ilmeğim yanında bir gizli artırma yapıyorum. Ve kol ilmeklerime geçtim. Kolda da gizli artırmadan sonra 3 düz örüyorum. Şu ajurlu ilmeğimi de örmüş oldum. Burada bir doladım. Zaten şu kesme hattımı gördüm. Doladıktan sonra ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 3 düz örüyorum. Şurası zaten benim kesme ilmeğim. İkisini bir alıp kesiyorum. Bir doladım. 3 düz örüyorum. Sabit bir ilmeğime geldim. Burada gizli artırma yapıyorum. Sabit bir ilmeğimi örüyorum. Bir gizli artırma yapıyorum. Ön ilmeklerime geçtim. Ön ilmeklerimde de yine 3 düz örüyorum. Bir doladım. İlmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. 3 düz örüyorum. İki ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. 3 düz örüyorum. Bir doladım. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 3 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. 3 düz örüyorum. Bir doladım. İlmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. 3 düz örüyorum. İki ilmeği bir alıp yine kesiyorum. Bir doladım. 3 düz örüyorum. Sabit bir ilmeğime geldim. Burada gizli artırma yapıyorum. Sabit bir ilmeğimi ördüm. Yine yanında gizli artırmamı yapıyorum. Ve kol ilmeklerime geldim. 3 düz örüyorum. Bir doladım. Şu kesme attım zaten. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 3 düz örüyorum. Yine 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. 3 düz örüyorum. Sabit bir ilmeğime geldim. Tabii önce gizli artırmamı yapıyorum. Bir düz ördüm. Gizli artırmamı yapıyorum. Şimdi arka ilmeklerimdeyim. Burada da 3 düz örüyorum. Doladım. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 3 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım ve kalan 1 2 3 4 5 ilmeğimi ördüm. Arka yüzde yine bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Arka tarafta bir detay yok. Bu doladığım ilmekleri de ters olarak örüyorum. Gizli artırmalarım da yine aynı şekilde. Bütün ilmekler ters. Şöyle doladığım ilmeği de delikli olacak şekilde ters olarak örüyorum. Sıramı hepsini ters örgülerle tamamladım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Şimdi başta şurası benim kesme hattım. Zaten belli oluyor. Şu noktaya kadar öreceğim. Şu noktaya kadar. Burada 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Yine burada da üçgen şekilde küçültmeye devam ediyorum. Örgümün başında bu defa 6 ilmek düz örüyorum. 6 ilmeğimi ördüm. Bir doladım. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. Yanında yine 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir tane düzüm kaldı burada. Bir doladım. Beş ilmek düz ördüm. Doladıktan sonra sabit bir ilmeğime geldim. Burada gizli artırmamı yapıyorum. Bir düz ördüm.
Gizli artırmamı yapıyorum. Kol ilmeklerime geçmiş oldum. Burada 5 düz örüyorum. Beş düzümü ördüm. Bir doladım. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir düz ördüm. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. 5 düz örüyorum. Kol ilmeklerim bitti. Sabit ilmeğimin yanındaki gizli artırmamı yapıyorum. Bir gizli artırma, bir sabit ilmeğimi örüyorum. Bir gizli artırma, ön ilmeklerimdeyim. Ön için de 5 tane ilmek örüyorum. Bir doladım, 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Tabii ilmeğimin yönünü düzelttim. Bir düz ördüm. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5 düz ördüm. Bir doladım. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir düz ördüm. 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir dola, 5 düz ör. Bir doladım. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir düz ör. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım, 5 düz örüyorum. Beş düzümü ördüm. Sabit bir ilmeğime geldim. Bundan önce bir gizli artırma, bir düz ördüm. Yanında bir gizli artırma. Şimdi kol ilmeklerimdeyim. Kol ilmeklerimde gizli artırmadan sonra 5 düz örüyorum yine. 5 düzümü ördüm. Bir doladım. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir düz ördüm. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Doladım. 5 düz örüyorum. Sabit bir ilmeğime geldim. Bir gizli artırma, bir düz ördüm. Bir gizli artırma, arka ilmeklerimdeyim. Burada da yine şuraya kadar, şu kesme hattıma kadar 5 düz örmüş oluyorum. 5 düz ördüm. Bir doladım. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir düz ördüm. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. Kalan alt ilmeğimi örüyorum doladıktan sonra. Alt ilmeğimi tamamladım. Arka taraftan bütün ilmekleri ters olarak örelim. Ön yüze geçelim. Arka yüzden bütün ilmekleri ters olarak ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tane ajur oluşmuş oldu. Şuradaki üçgen detayı kapanmış oldu. Arada bir tane düzüm görünüyor tabi. Bu 3 ajur çalıştıktan sonra modelin içerisinde üçer ajurda bir aslında örnekte değişiklikler oluyor. Şimdi bu aşamada şu detayı yapacağız. Kısaca bahsedeyim. Şu kapanan üçgenin ortadaki bir ilmeğimiz ters olarak öreceğiz. Yine burada yaprağı oluşturmaya çalışacağız. Kapanan üçgenimin ortasındaki ilmeğimin ters olarak örüyorum. Yan tarafta yine kesmeler, dolamalar olacak. Bu aşamada örgümün bu aşamasında başta 4 ilmek örüyorum. 4 ilmeğimi ördüm. Bir doluyorum burada. 2 düz örüyorum. Şimdi bu aradaki bir tane ters öreceğim ilmeğim ya şurası. Bu ters ilmeğimi sağında solunda aslında eksiltmeler yapıyorum. Yanında 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bu üçgenimin tam ortasındaki bir tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ve tekrar ipimi arkaya alıp burada ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz örüyorum. Bir doluyorum ve işaretime kadar 4 ilmeğimi örüyorum. 4 ilmeğimi ördüm.
Sabit bir ilmeğime gelmiş. Şöyle bak, dikkatli baktığınızda şurası benim sabit bir ilmeğim. Yine burada gizli artırmamı yapıyorum. Bir düz ördüm. Gizli artırmamı yapıyorum. Kol ilmeklerimdeyim. Kol ilmeklerimde de 4 düz örüyorum. 4 düz ördüm. Bir doladım. 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Tam üçgenimin ortasındaki ilmeğimdeyim. O bir ilmeğimdeyim. Bunu ters olarak örüyorum. İpi arkaya alıyorum. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz örüyorum. Bir doluyorum. Sabit bir ilmeğime kadar olan 4 düzümü örüyorum. 1, 2, 3, 4. Sabit bir ilmeğimdeyim. Burada bir gizli artırma, sabit bir ilmeğimi örüyorum. Yanındaki gizli artırmamı da yapıyorum. Ön ilmeklerimdeyim. Burada da yine 4 düz örüyorum. 4 düz ördüm. Bir doladım. 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Üçgenimin ortasındaki bu tek ilmeğimdeyim. Bunu ters olarak örüyorum. İpi arkaya aldım. Yanındaki 2 ilmeği önce yönünü düzelttim. İkisini bir alıp kesiyorum. 2 düz örüyorum. Şimdi şu iki üçgenimin ortasında 5 tane düzüm görünüyor. Bu 5 tane düzüm yeni yaprak kurulumu aslında. Şurada tekrar göstereyim. Şu 2 tane üçgenim var ya. Şimdi bu sırayı geçtim. Tersimi kurdum. İlerlediğimde şu yaprağımın tam orta noktası olan bu tek ilmeğin sağında solunda dolamalar yapacağım. Şimdi ilmeğimi kestim. 2 düz ördüm. Bir dola, bir düz ör. Bir dola, 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Üçgenimin tam ortasındaki ilmeğimi bir ters örüyorum. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp düz olarak kesiyorum. 2 düz örüyorum. 2 düz ördükten sonra bir dola, bir düz ör. Bir dola, 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Üçgenimdeki bu tek ilmeğim olan birini ters olarak örüyorum. Yanındaki ilmeğimi yön düzeltip 2 ilmeği bir alıp düz olarak kestim. 2 düz örüyorum. Bir doladım. Sabit bir ilmeğime kadar şu benim sabit ilmeğim. 4 düzümü örüyorum. Sabit bir ilmeğimden önce olan gizli artırmalarımı yapıyorum. Gizli artırmamı yaptım. Bir düz ördüm. Gizli artırmamı yapıyorum. Kol ilmeklerimdeyim. 4 düz örüyorum. 4 düz ördüm. Bir doladım. 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Üçgenimin ortasındaki tek ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yanındaki ilmeğimin yönünü düzeltip ikisini bir alıp düz olarak kestim. 2 düz örüyorum. Bir doladım. Kalan sabit ilmeğime kadar 4 düzümü örüyorum. Şurası benim sabit bir ilmeğim. Yanındaki bir gizli artırma, bir düz ör, bir gizli artırma. Burada da 4 düz örüyorum. Bir dola, 2 düz ör. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Üçgenimin ortasındaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yanında ilmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. 2 düz örüyorum. Bir doladım. Kalan 4 ilmeğimi örüyorum. Şimdi burada ne yapıyoruz? Arka tarafta bütün ilmekleri ters olarak örüyorduk. Bu defa arka tarafa geçtiğimde ön yüzde yaptığım şu üçgenlerimin ortasındaki tersimi arka tarafta düz olarak örmem gerekiyor. Şuradan tekrar göstereyim. Şuradan bir tane düz hattımız olacak. Sonra ara ara yine bütün ilmekleri ters olarak öreceğiz arka tarafta. Şimdi örgümün arkasına geçtiğimde şu üçgen olan ortada yaptığım örgümün ön yüzünde yaptığım tersimi arka tarafta düz olarak örmem gerekiyor. Diğer bütün ilmeklerim zaten ters.
Buna dikkat ederek, şaşırmadan şöyle ön yüze kontrol ederek şuraya gelmişim. Zaten belli oluyor dikkatli ördüğümüzde orasının düz olduğu. Geldim. Şurada zaten belli oluyor. Bu ilmeğim düz. Bunu düz olarak örüyorum. Ters örgülerle yine devam ediyorum. Ön yüze bakıp kontrol ettiğimde şurada ters ilmeğim görünüyor. Şurayı hesap ediyorum. Buraya doğru bütün ilmekler ters. Ön yüzde yaptığım ters ilmeğim arka tarafta düz olduğu için bu bir ilmeğimi düz olarak örüyorum şimdi. İlerliyorum. Ortadaki ilmeklerim tabi ters. Yine kontrol ediyorum. Şuraya kadar bu ilmeğim de düz. Buna dikkat ederek şu birer ilmekleri arka yüzde düz olacak şekilde örerek arka sırayı tamamlayalım. Tekrar ön yüze geçelim. Arka yüzden sıramı tamamladım. Düz olarak ördüğüm ilmek sayısı da 7 tane aslında. 1, 7 tane. 7 noktada düz ilmek ördüm. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. Burada da başta 4 ilmeğimi örüyorum. Bir doluyorum. 2 düz örüyorum. Yine bu 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Ortadaki ters olarak ördüğüm ilmeği yine ters olarak örüyorum. Yine yanındaki ilmeğin yönünü düzeltip ikisini bir alıp kesiyorum. 2 düz örüyorum. Bir doluyorum. Sabit bir ilmeğime kadar 5 düz örüyorum. 1, 2. Sabit bir ilmeğime geldim. 5 düz ördüm tabi. Bir gizli artırma. Bir düz örüyorum. Bir gizli artırma. Kol ilmeklerimdeyim. Kolda da 5 düz örüyorum. 5. Bir doladım. 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Ters ilmeğimdeyim. Tersimi yine ters olarak örüyorum. Yanındaki 2 ilmeğin yönünü düzelttikten sonra kesiyorum. 2 düz örüyorum. Bir doladım. Yine 5 düz örüyorum. Sabit bir ilmeğime kadar. 5 düzümü ördüm. Şu sabit bir ilmeğimi gördüm. Yanındaki gizli artırmamı yapıyorum. Bir düz ördüm. Gizli artırmamı yapıyorum. Ön ilmeklerimdeyim. Önde de yine 5 düz örüyorum. Ajurlu ilmeğim önündeki ilmeği ördüğümde burada zaten dolama yapacağımı anlıyorum. Bir doluyorum. 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kestim. Ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Yanında ilmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz örüyorum. Az önce bahsettiğim yaprağımın orta noktasındaki bir sabit ilmeğin sağında solunda dolamalar yapıyorduk. Buraya geldim. 2 düz ördüm tabii. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Ters örüyorum. Bu ters ilmeğimi yine ters olarak ördüm. Yanında ilmeğimin yönünü düzeltip ikisini bir alıp kesiyorum. 2 düz ördüm. Doladım. Bir düz ördüm. Doladım. 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir ters ördüm. İlmeğimi yönünü düzeltip yine 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz örüyorum. Doluyorum. 5 düz örüyorum. Sabit bir ilmeğime geldim. Gizli artırmamı yapıyorum. Bir düz ördüm. Gizli artırmamı yapıyorum. Kol ilmeklerimdeyim. Kolda da 5 düz örüyorum. Bir doladım. 2 düz ördüm. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Ters ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Yanındaki ilmeğimi yön düzeltip ikisini bir alıp eksilttim. 2 düz örüyorum. Bir doladım. 5 düz örüyorum. Sabit bir ilmeğime geldim. Bir gizli artırma. Bir düz ör. Bir gizli artırma.
arka ilmeklerimde burada 5 düz örüyorum gizli artırmadan sonra. 5 düzümü ördüm. 1 doladım. 2 düz ör. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. İpi arkaya aldım. İlmeğimi yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kestim. 2 düz örüyorum. Doladım. Kalan 4 düzümü örüyorum. Evet, yine arka tarafa geçtiğimde bu ters olan tek ilmeğim var ya, arka tarafta yine bu 7 noktada yaptığım düz olarak örüyorum. Ortadaki ilmeklerin hepsi ters. Arka tarafta bir işlem yok. Tersleri ters, o gördüğüm bir düzleri de düz olarak örüyorum. Ön yüze geçiyorum. Arka yüzden sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Örgümün ön yüzünde başta 4 ilmek örüyorum. Buraya baktığımızda 3. ajurumuzu yapacağız. 1 doladım. 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Yine bu ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpi arkaya alıp yanındaki ilmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz örüyorum. 1 doladım. 6 ilmek düz olarak ördüm. Sabit bir ilmeğimi gördüm zaten. O da artık belli olmaya başladı. Şurası benim sabit bir ilmeğim. Bunu görünce sağında solunda gizli artırmalar yapıyorum. Gizli artırmamı yaptım. Bir düz ör. Yanında gizli artırmamı yaptım. Kol ilmeklerimdeyim. Kolda da 6 ilmek düz örüyorum. 6 ilmeğimi ördüm. 1 doladım. 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir ters ördüm. İpi arkaya alıp ilmeğimi yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kestim. 2 düz örüyorum. 1 doladım. 6 düz örüyorum. 1 2 6 ilmek düz ördüm. Sabit bir ilmeğimdeyim zaten. Bir gizli artırma, bir düz ör. Bir gizli artırma, ön ilmeklerimdeyim. 6 düz örüyorum. 6 ilmek düz ördüm. 1 doladım. 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. İpi öne aldım. Bir tersimi ördüm. İpi arkaya aldım. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kestim. 2 düz örüyorum. 1 doladım. 1 düz ördüm. 1 doladım. 2 düz örüyorum. 2 ilmeğimi bir alıp kestim. 1 ilmek ters. Tersimi yine ters olarak ördüm. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz örüyorum. 1 dola, 1 düz ör. 1 dola, 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir ters ördüm. Yanındaki ilmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp yine kesiyorum. 2 düz örüyorum. 1 dola, 6 ilmek düz örüyorum. 6 sabit bir ilmeğime geldim. Burada bir gizli artırma, bir düz örüyorum. Gizli artırma, kol ilmeklerim. Kolda da yine 6 düz örüyorum. Alt ilmek düzümü ördüm. Bir doladım. Şöyle doladım. 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir ters ördüm. Yanındaki ilmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kestim. 2 düz örüyorum. Bir doladım. 6 düz örüyorum şimdi. Sabit bir ilmeğimi gördüm. Bir gizli artırma, bir düz ör. Bir gizli artırma. Gizli artırmadan sonra yine 6 ilmek düz örüyorum. Bir doladım. 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Yine ters ilmeğimi örüyorum. İlmeğimi yönünü düzeltip yine 2 ilmeği bir alıp düz olarak kesiyorum. 2 düz örüyorum. Bir doladım. Kalan 4 ilmeğimi örüyorum.
Arka yüzde yine tersleri ters, düzleri düz olarak örelim. Şu sabit çubuk gibi olan bir tane düzümüz var. Onları yine düz olarak örelim. Diğer ilmekler ters. Ön yüze geçelim. Arka yüzden bütün sıramı tamamladım. Baktığımda şu düz hattımı yine düz olarak ördüm. Diğer ilmekleri ters olarak çalıştım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Yine 3 tane ajur çalışmış olduk ard arda görüntüye baktığımızda. Yine örneğimizde değişiklik yaparak ilerleyeceğiz. O aşamadayız. Ayrıca hatırlatmak istiyorum. Birkaç sıra sonra misinalı şişe geçeceğiz. Bu aşamaya kadar normal şişle ören arkadaşlarım misinalı şişe örgüsünü aktararak devam edebilirler. Birkaç sıra sonra yuvarlak örgü tekniğiyle öreceğiz. Sadece misinalı şiş kullanarak öreceğiz. Şimdi oraya kadar bunu hatırlatayım. Misinalı şişiniz hazır değilse hazırlayabilirsiniz bu sırada. Yine örgümün ön yüzündeyim. Bu defa başta 6 ilmek düz örüyorum. 2, 4, 6 ilmek düz olarak ördüm. Şöyle baktığımda şu ortadaki ters ilmeğim var ya, bunu artık düz ilmeğe çevireceğiz. Ondan önce daha doğrusu 6 ilmek düz ördüm. Yanındaki 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. Bu ters ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir düz örmüş oldum. Bir doladım. İlmeğimin yönünü düzeltiyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Burada 5 düz örüyorum. 5 düz ördükten sonra 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doluyorum, 2 düz örüyorum. Sabit ilmeğime gelmiş oldum. Burada tabii gizli artırmamı yapıyorum. Bir düz ördüm. Gizli artırmamı yapıyorum. Kol ilmeklerime geçmiş oldum. Kol ilmeklerimde de 2 düz örüyorum. Bir doluyorum. İlmeğimin yönünü düzeltiyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 5 düz örüyorum. 5 düz ördüm. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Ters ilmeğimdeyim. Burada ne yapıyorduk? Bunu düze çeviriyorduk artık. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. İlmeğimin yönünü düzeltip yanındaki 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 5 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. 2 düz örüyorum. Sabit bir ilmeğime geldim. Gizli artırmamı yapıyorum. Bir düz ör. Gizli artırmamı yapıyorum. Ön ilmeklere geldim. Ön ilmeklerde de 2 düz örüyorum. Bir doladım. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 5 düz örüyorum. 5 düz ördüm. Baktığımda yine şu ters ilmeğim, bunu düz olarak öreceğim. Bunu sağında solunda dolamalar yapacağım. Aynı zamanda önündeki ikişer ilmeği de kesiyordum. Sonuç olarak 5 düz ördüm. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. Ters ilmeğim olan bir düz ördüm. Bir doladım. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Yine 5 düz örüyorum. 5 düz ördüm. Baktığımda şu yaprağım bu aşamada kapanıyor. Şurası belli oldu bu yaprağım. Burada sağında solunda şu 2 ilmekleri bir alıp kesiyorum. Ortada da 5 düz örmüş oluyorum. Şurası benim kesme ilmeğim. 5 tane düz ördüm. Şu 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. Burada tekrar yaprak kurulumuna başlıyorum. Bir düz örüyorum. Bir doladım. 2 ilmeğin yönünü düzeltip ikisini bir alıp kesiyorum. 5 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. İlmeğimi yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 5 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doluyorum. 2 düz örüyorum. Sabit ilmeğime geldim. Ön ilmekleri tamamlamış oldum.
Bir gizli artırmamı yapıyorum. Sabit ilmeğimden önceki bir düz ör. Bir gizli artırma. Şimdi kol ilmeklerimdeyim. Kolda da 2 düz örüyordum. 2 düz ördüm. Bir doladım. İlmeğimin yönünü düzeltiyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 5 düz örüyorum. 5 düzümü ördüm. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. Şu benim ters ilmeğim. Bunu artık düz olarak örüyorum. Bir doladım. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 5 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. 2 düz örüyorum. Kol ilmeklerim de bitti. Sabit bir ilmeğimdeyim. Gizli artırmamı yapıyorum. Bir düz ördüm. Gizli artırmamı yapıyorum. Burada da 2 düz örüyorum. Bir dola. İlmeğimin yönünü düzeltiyorum. 2 ilmeği bir alıp kestim. 5 düz örüyorum. 5 düz ördüm. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola. Şu ters ilmeğim düz olarak örüyorum. Bir düz ördüm. Bir dola. 2 ilmeğim yönünü düzeltip ikisini bir alıp kesiyorum. Kalan 6 ilmeğim düz olarak örüyorum. Şimdi örgümün arka yüzünden bütün ilmekleri artık ters olarak örüyorum. Şu çizgi gibi olan bir düz ilmeğim de yine ön yüzde düz çalıştığım için arka tarafta ters olarak görünecek. Şimdi bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Arka yüzden bütün ilmeklerimin hepsini ters olarak ördüm. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başta 5 ilmek düz örüyorum. 5 ilmek düz olarak ördüm. Şu kesme hattımı gördüm zaten. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. 1 2 3 düz ördüm. Bir doladım. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 3 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. 4 ilmek düz ördüm. Doladıktan sonra 4 düz ördüm. Sabit bir ilmeğime geldim. Buradan yine gizli artırmamı yapıyorum. Sabit bir ilmeğimi örüyorum. Gizli artırmamı yapıyorum. Kol ilmeklerimdeyim. Kol için 4 düz örüyorum. 4 düz ördüm. Şu kesme hattımı gördüm zaten. Bir doladım. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kestim. 3 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. 3 düz örüyorum. Bir doladım. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 3 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doluyorum. 1 2 3 4 ilmek düz olarak ördüm. Sabit bir ilmeğime geldim. Gizli artırmamı yapıyorum. Bir düz ör. Gizli artırmamı yapıyorum. 4 düz örüyorum. Bir doladım. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 3 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. 3 düz örüyorum. Bir doladım. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 3 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. Burası biliyorsunuz ters olan ilmeğim. Az önce yaptığım artırmalarla beraber 3 düz oldu. Doladıktan sonra burada 3 düz örüyorum. Bir dola. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 3 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. 3 düz örüyorum.
Bir doladım. İlmeğimi yön düzeltip kestim. 3 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım, 4 düz örüyorum. Çünkü sabit bir ilmeğime geldim. Burada gizli artırmamı yapıyorum. Bir düz örüyorum. Gizli artırmamı yapıyorum. Kol ilmeklerime 4 düz örüyorum. Bir doladım. İlmeğimi yön düzeltip kesiyorum. 3 düz örüyorum. Yine 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. 3 düz örüyorum. Bir doladım. İlmeğimi yön düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 3 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım ve 4 düz örüyorum. Bir sabit bir ilmeğimi gördüm. Ondan önce bir gizli artırma, bir düz örüyorum. Tekrar bir gizli artırma, 4 düz örüyorum. Bir doladım. İlmeğimi yön düzeltip kesiyorum. 3 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. 3 düz örüyorum. Bir doladım. İlmeğimi yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Kalan 5 ilmeğimi örüyorum. Şimdi arka yüzden de yine bütün ilmekleri ters olarak örelim. Ön yüzden de öreceğiz. Ön yüzden geçerken isterseniz misinalı şişi artık takabilirsiniz örgünüzü. Ve artık birleştireceğiz. Burada yuvarlak örgü tekniğiyle şurada ayrıklık yapıyoruz, yırtmaç gibi. Kafadan geçerken, bebeğin, çocuğun kafasından geçerken bize alan olsun diye kısmı çalıştık. Bu kadar uzunluk bizim için yeterli olacak. Arka yüzden örelim. Ön yüzden örerken birleştireceğiz artık. Şimdi yine burada bütün ilmeklerim ters. Arka tarafta hiç düz ilmeğim yok. Hepsini ters olarak örelim. Ön yüze geçelim. Arka yüzden bütün ilmekleri ters olarak ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Yine artışlar, dolamalar yapmaya devam edeceğiz. Roba için bir sabit ilmeğimizin sağında solunda artışlar yapmaya devam edeceğiz. Bu noktada şöyle bir şey söyleyeceğim. Ön tarafta ilmekleri saydığımda bir sabit ilmeğimden, bu her iki bir sabit ilmeğimin ortasındaki bütün ilmekleri saydığımda ön tarafta 47 tane ilmeğim var. Arkada da birleştirme yapacağız ya şimdi. Aynı sayıda ilmeğimiz olması gerekiyor. Yine bu aşamada saydığımda arkada da toplamda bu her iki tarafı da saydığımda 22 burada, 22 burada, sabit bir ilmeğime kadar tabi. Toplamda arka tarafta 44 tane ilmeğim var. Buraya 3 tane ilmek eklemem gerekiyor. Şimdi bu 3 ilmeği eklerken birincisini burada ekleyerek bir başlayalım. İlk ilmeğimi alıyorum. Yine burada gizli artırmamızı yapalım. Şu ipimi taktım. Çapraz olarak ördüm. Bu artırdığım ilmeği de saydığımda 5 düz çalışmış olacağım. 3, 4, 5 ilmeğimi ördüm. Burada 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. 5 düz örüyorum. 5 düz ördüm. Bir doladım. İlmeğimin yönünü düzeltiyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Şimdi bir doluyorum. 6 düz örüyorum. Sabit bir ilmeğime geldim. Burada yine gizli artırmamı yapıyorum. Bir düz örüyorum. Gizli artırmamı yapıyorum. Bir düz ördüm. 6 ilmek düz örüyorum. 6 ilmek düz olarak ördüm. Bir doladım. İlmeğimin yönünü düzeltiyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir düz ördüm. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. 5 düz örüyorum. Bir doladım. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. 6 ilmek düz olarak örüyorum. Sabit bir ilmeğime kadar. 6 ilmek ördüm. Sabit bir ilmeğimi gördüm. Ondan önce bir gizli artırma.
Bir düz örüyorum. Bir gizli artırma. Gizli artırmadan sonra 6 ilmek düz olarak örüyorum. 6 ilmeğimi ördüm. Bir doladım. İlmeğimi yönünü düzeltip kesiyorum. Bir düz ördüm. Yine 2 ilmeğimi bir alıp kesiyorum. Bir doladım. 5 düz örüyorum. Bir doladım. İlmeğimi yönünü düzeltip kesiyorum. Bir düz ördüm. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. 5 düz örüyorum. Bir doladım. İlmeğimi yönünü düzeltip kesiyorum. Bir düz ördüm. Yine 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. 5 düz örüyorum. Bir doladım. İlmeğimi yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir düz ördüm. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. 6 ilmek düz örüyorum. Sabit bir ilmeğimi gördüm. Bir gizli artırma. Bir düz ördüm. Bir gizli artırma. Kol ilmeklerimdeyim. Kol için yine 6 düz örüyorum. Bir doladım. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir düz ördüm. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. 5 düz ör. Bir doladım. İlmeğimi yönünü düzeltip kesiyorum. Bir düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. 6 ilmek düz olarak örüyorum. Ördüm. Bir gizli artırma. Bir düz ördüm. Bir gizli artırma. 6 ilmek düz örüyorum. Bir doladım. Şöyle ilmeğimin yönünü düzelttim. 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir düz ördüm. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. 5 düz ör. Bir doladım. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Kalan 4 ilmeğimi örüyorum. Evet, artık örgümün arka yüzüne geçmiyorum. Misinalı örgüyle devam edeceğimi söyledim. Şimdi zaten benim örgüm misinalı şişte. Burada birleştireceğiz. Örgümü bu şu şekilde tutuyorum. Misinanız 1 metre ise misinanın bol kısmını örgünüzün herhangi bir yerinden şöyle çıkarıyoruz, kablosunu. Çıkarıyoruz. Şişlerimizin iki ucunu bir araya getirebilmek için bunu yaptık. Bol kısmı şuradan çıkardım. Benim kısa misinalı şişim var, 60 santim gibi, ama 1 metre misinalı şişle ören arkadaşlarım için nasıl yaparız onu göstereceğim. Şimdi örgümü çevirmedim. Yine örgümün düzünden devam edeceğim. Ne demiştik? Arka tarafta 47 ilmeğe ulaştım. Arka tarafı ön ilmekle eşitleyecektim. Bunun için 2 ilmek daha artırmam gerekiyor. 3 ilmek eksiğim vardı ön taraftan aslında. Şimdi burada parmağıma doladım. Bildiğiniz gibi de gizli artırma yapabilirsiniz aslında. Birinci artırmamı yaptım. İkinci artırmamı yaptım. Az önce de şurada artırma yapmıştım. Şimdi arka ve ön ilmeklerim eşitlenmiş oldu. Ve burası benim tur başlangıcım olduğunu anlamam için de hemen buraya işaretimi takıyorum. Ve örgümde ilerliyorum. Arka yüzden geçerken ne yapacaktık? Hiçbir işlem yapmadan örecektik. Bütün ilmekleri ters olarak örecektik. Şimdi arka yüzden devam edemediğimiz için örgümün ön yüzündeyim. Birleştirmemi şu şekilde yapmış oldum. İşaretim burada. İpimi arkaya alıyorum. Artık hep düz örgülerle devam edeceğim. Şimdi burada arka yüzden geçemediğim için bir tur hiçbir işlem yapmadan bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Bütün ilmekleri düz olarak örüyoruz. Çünkü arka yüzden geçemediğimiz için örgümüzün ön yüzünde kalarak devam edeceğiz. Bir tur model çalışacağız. Bir tur bütün ilmekleri olduğu gibi öreceğiz. Şimdi bu aşamadayız. Bütün ilmekleri olduğu gibi örüyorum. Dolamalar, şuradaki yaptığım gizli artırmalar, hiçbir işlem yapmıyorum. Bütün ilmekleri olduğu gibi örüyorum. Şu başlangıç noktasına kadar.
Doladığım ilmekler şöyle dönebilir. Ona dikkat edelim örerken. İlerliyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum. Hepsini düz olarak örüyorum. Eğer misinanın bol kısmı burada çıkarmanız yeterli olmuyorsa, kasıyorsa, bol kısmının diğer bir miktarını da şuradan çıkarabilirsiniz. Şöyle göstereyim size. Örgünüz bu şekilde kasmamış olur. Dediğim gibi çevresini bir tur bu işaret aldığım yere kadar öylece örüyorum. Şuradaki sabit bir ilmeğimdeyim. Bunun yanındaki yaptığım gizli artırmalar vesaire yapmıyorum zaten. Örgümün arka yüzünden geçtiğimi düşünerek hiçbir işlem yapmadan bütün ilmekleri olduğu gibi örüp işaret taktığım yere kadar gelelim. Örerken misinamın bol kısmının olduğu yere gelince orayı da göstereyim size. Dediğim gibi şu dolamaları örerken örgümüz dönebilir. O görüntüde olabilir. Ona dikkat edelim. Elimizle şöyle düzeltelim. Ondan sonra örelim. Şimdi ne yaptım? Misinamın bol kısmının olduğu yere geldim. Hemen şurayı çekiştiriyorum. Şu kısmı çekiştirdim. Burayı ileri doğru ittim. Bol kısmını yine buradan çıkarmaya devam ediyorum. İki ucunu birleştirdim. İpimi burada biraz sıkı tutuyorum. Çok da sıkmıyorum tabii. Örgümle aynı esneklikte şöyle şurayı kontrol ediyorum. Örmeye devam ediyorum. Elimizle şöyle dönen ilmekleri düzeltelim. Ondan sonra örelim. Sıkıntı olmasın. İlerledim. İşaretimin olduğu yere kadar şunlar yaptığım iki artırmam. Açılmayacak şekilde çapraz olarak örelim. Düz örgüyle tabii. Evet, işaretimin olduğu yere geldim. Şimdi model çalışmaya devam edeceğim. Baktığımda yine 3 ajur daha ard arda çalışmış oldum. 3 ajurdan sonra örneğimizde biraz değişiklikler yaparak devam ediyorduk. Şimdi bu işaretimin takılı olduğu yer birleştirme noktası. Hemen buranın altına da tabii ki model denk geliyor. İşaretten sonra bir doluyorum. Çünkü böyle denk geliyor modelimiz. Doladıktan sonra 2 düz örüyorum. Sonra 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir ilmek ters olarak örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. 2 ilmeği bir alıp ilmeğimin yönünü düzelttikten sonra 2 ilmeği bir alıp eksilttim. Şimdi şuradaki noktadayız. Burada ne yapıyorduk? Burası yaprağımın orta noktası oluyordu. Burası sabit bir ilmeğimin sağında solunda dolamalar yapıyorduk. Eksiltmemi yaptım en nihayetinde. 2 tane düz örüyorum. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Şurada bir tane üçgenimin ortada bir ilmeğim kalıyordu ve bunu ters olarak örüyorduk. O aşamadayız aslında. Kestikten sonra bu bir tek ilmeğimi ters olarak örüyorum. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz örüyorum. Bir doluyorum. Doladıktan sonra 5 düz örüyorum. 5 düz ördüm. Şu hattımı takip ettiğimde burası benim sabit bir ilmeğim. Burada bir gizli artırma, sabit bir ilmeğimi örüyorum. Bir gizli artırma, kol ilmeklerime geçtim. Kol için 5 düz örüyorum. Bir doladım. 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Gördüğünüz gibi şu üçgen görüntünün ortasındaki tek kalan ilmeğimi ters olarak örüyordum. Ters olarak örüyorum. İpi arkaya alıyorum. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz örüyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola, 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir tane ters örüyorum. İpi arkaya alıp tekrar ilmeğimi yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz örüyorum.
Bir doladım. 5 düz örüyorum. Sabit bir ilmeğimdeyim. Bir gizli artırma, bir düz örüyorum. Bir gizli artırma. Ön ilmeklerime geçmiş oldum. Gizli artırmadan sonra 5 düz örüyorum. Bir doluyorum, 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Buradaki tek ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpi arkaya alıp ilmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz örüyorum. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım, 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Tek olan şu üçgen görüntüsünün ortasında tek ilmeğimi ters olarak örüyorum. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Misinamın bol kısmının olduğu yere geldim. Yine şöyle uzatıyorum burayı. En son kestim, ters ördüm, kestim, 2 düz örüyorum. Bir dola, bir düz ör. Bir dola, 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir ters örüyorum. Yine yanındaki ilmeğin yönünü düzelttikten sonra 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz örüyorum. Bir dola, bir düz ör. Bir dola, 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir ters örüyorum. Yanında yine 2 ilmeğin yönünü düzelttikten sonra kesiyorum. 2 düz örüyorum. Bir doluyorum. 5 düz örüyorum. Sabit bir ilmeğime geldim. Bir gizli artırma. Bir düz ör. Bir gizli artırma. Kol ilmeklerimdeyim. Kolda da 5 düz örüyorum. 5 düz ördüm. Bir dola, 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir ters örüyorum. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz örüyorum. Bir dola, bir düz ör. Bir dola, 2 ilmek örüyorum düz olarak. Yine yanındaki 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir ters ör. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz örüyorum. Bir doladım. 5 düz örüyorum. Sabit bir ilmeğimdeyim. Bir gizli artırma, bir düz ör, bir gizli artırma. Örgümün arka tarafındayım. İşaretime kadar yine gizli artırmadan sonra 5 düz örüyorum. 5 düz ördüm. Bir dola, 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir ters örüyorum. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz örüyorum. Bir dola, bir düz ör. Bir dola, 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Kestikten sonra bir ters örüyorum. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz örüyorum. Şöyle bir tane doluyorum. Bir düzümü örüyorum. Kalan bir düzümü ördüm. Şimdi zaten bu bir düz örüyorduk. Sağında solunda dolamalar vardı. İşaretimi şöyle geçiriyorum. Baktığımda zaten buradan dolamamı yapmıştım az önce. Örneğime başlarken. Şimdi bir tur hiçbir işlem yapmadan bütün ilmekleri örüyoruz. Tabi bu yaptığım ters ilmekleri de yine ters olarak örüyorum. Örgümün şu üçgen gibi görünen yerde ters ilmekler örmüştüm. Bunlara dikkat ederek oradaki ilmekleri ters, diğer ilmekleri düz olarak olduğu gibi örüyoruz. Gördüğüm gibi örüyorum.
Yine bu ters ilmeğime geldim. Bunu ters olarak örüyorum. Diğerlerini düz olarak örüyorum. Yine örgümüzün başlangıç noktasına gelelim. İlerlerken yine misinamın bol kısmının olduğu yere geldim. Örmeye devam ediyorum. Uzatıyorum kablomu. Tekrar iki ucu birleştirmek için şimdi örmeye devam ediyorum. Bir tur hiçbir işlem yapmadan örerken tabii ki bu bir sabit ilmeğimiz var ya, yanında yaptığımız gizli artırmalar. Bu sırada da yapmıyoruz onu. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Örgümüzün arka yüzünden geçtiğimizi hesap edelim. Bu bir sabit ilmeğimizin yanındaki ilmekleri de olduğu gibi örüyoruz. Artış yapmıyoruz. Bir tur hiçbir işlem yapmıyoruz. Dediğim gibi bir tur örmeye devam ediyoruz. Şimdi bu sırayı geçerken şu yaptığım bir tersleri yine ters olarak örmeye dikkat edelim. Diğer ilmekler düz. Yine ters ilmeğime gelmişim. Onu ters örüyorum. Dikkat edersek eğer modelimiz yan yana denk geldiyse bu iki ters ilmeğimiz arasında 9 düz örüyoruz. Sonra bir ters denk geliyor. Örneğimiz çoğaldıkça onu daha iyi anlarsınız. Sıramı tamamladım. İşaretimi geçiriyorum. Başlangıç noktasına geldiğimi anlıyorum. Şimdi örneğimi yapmaya devam ediyorum. İşareti aldıktan sonra yine hemen doluyorum ve 2 örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Burada ters ilmeğim var. Yine onu ters olarak örüyorum. İpimi arkaya aldım. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 tane örüyorum. Bir doluyorum. Şurası zaten benim bir tane ilmeğimdi. Yaprağımın ortasıydı. Bir düz ördüm. Bir doladım. 2 tane örüyorum. Yine şu ters ilmeğimdeyim. Bunun yanındaki ilmekleri kesiyordum biliyorsunuz. 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir ters ördüm. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kestim. 2 düz örüyorum. Bir doluyorum ve 6 ilmek düz olarak örüyorum. 6 ilmek ördüm. Sabit bir ilmeğimi gördüm çünkü. Bir gizli artırma yapıyorum. Bir düz ör. Bir gizli artırma. Kol ilmeklerimdeyim. Kolda da 6 ilmek düz örüyorum. 6 ilmek ördüm. Bir doladım. 2 düz örüyorum. 2 düz ördüm. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir ters ördüm. İlmeğin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz örüyorum. Bir dola, bir düz ör. Bir dola, 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Ters ilmeğimi gördüm. Ters ilmeğimi örüyorum. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz ördüm. Bir dola, 6 ilmek düz örüyorum. 6 ilmek düz ördüm. Gizli artırmamı yapıyorum. Bir düz ör. Gizli artırmamı yapıyorum. Ön ilmeklerime geldim. Burada da 6 ilmek düz örüyorum. Bir dola, 2 düz ör. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir ilmek tersimi örüyorum. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum düz olarak. 2 düz örüyorum. Bir dola, bir düz ör. Bir dola, 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir ters örüyorum. Şimdi 2 ilmeği bir alıp kesmem gerekiyor. Şuradan tekrar misinalı şişimi uzatıyorum. Ben birazdan kısa misinalı şişime geçeceğim. Uzun misinalıyla nasıl öreriz onu göstermeye çalıştım. Şimdi en son tersimi ördüm. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz örüyorum.
Bir dola, bir düz ör. Bir dola, iki düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir ters örüyorum. İlmeğimi yön düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz ör. Bir dola, bir düz ör. Bir dola, iki düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir ters örüyorum. İlmeğimi yön düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz örüyorum. Bir dola, 6 ilmek düz örüyorum. Alt ilmek düzümü ördüm. Gizli artırmamı yapıyorum. Bir düz ördüm. Gizli artırmamı yapıyorum. Kol ilmeklerimdeyim. Kol ilmeklerim diğer kolda nasıl çalıştıysam aynı şekilde çalışıyorum. Bir kolumu göstereceğim, bir kolumu atlayacağım. Hem video uzamasın. Yapılışını da o kolu izleyerek tekrar edebilirsiniz. Ya da şöyle çevirip bakarsınız ne yapmışım diye. Kolu kontrol edersiniz. Ona göre örersiniz. Sabit bir ilmeğime geldim. Bir gizli artırma, bir düz ör. Bir gizli artırma, 6 ilmek düz örüyorum. Bir doladım, 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Tersimi örüyorum. İlmeğimi yön düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz örüyorum. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım, 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir ters örüyorum. İlmeğimi yön düzeltip yine kesiyorum. 2 düz örüyorum. Bir doladım, bir düz ördüm. İşaretimi zaten burada dolamamı yaparak başlamıştım. Tur başlangıcına gelmiş oldum. Burada yine bütün ilmekleri olduğu gibi örüyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum. Gördüğüm gibi düzleri düz. Şu ters ilmeğimi ters. Ortadaki ilmeklerim düz. Şu arada yaptığım bir ters ilmeğimi ters yapmayı unutmayalım. Gördüğümüz gibi örelim. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Artırma, dolama vesaire. Tekrar işaret noktasına kadar gelelim. Yine turumu tamamladım. Bütün ilmekleri olduğu gibi ördüm. Sadece ters ilmeklerimi ters olarak ördüm. İşaretimin olduğu yere geldim. Tekrar işaretimi geçiriyorum. Bu işareti örgümüz boyunca mutlaka alalım. Çünkü başlangıç ve bitiş noktamızı belirleyen yer olduğu için bunu kaybetmemiz gerekiyor. Bu işaretle örgümüz boyunca devam edeceğiz. Bu işareti mutlaka edinmemiz gerekiyor. Şimdi tekrar tur başlangıcına geldim. Burası benim tam düz, şuradaki ilmeğim tam düz ilmeğim olduğu için bunun yanında direkt dolama yapıyorum. İşaretimi geçirdim ve direkt dolamamı yaptım. 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Çünkü ters ilmeğimin sağındaki solundaki ilmekleri kesiyorduk. Ters ilmeğimi örüyorum. Yanındaki ilmeğimin yönünü düzeltip ikisini bir alıp kesiyorum. 2 düz örüyorum. Bunun yanında dolama yapıyordum. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım, 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir ters ördüm. İlmeğimi yön düzeltip kesiyorum. 2 düz ör. Bir dola. 7 düz örüyorum. Sabit ilmeğime kadar. 7 ilmek düz ördüm. Sabit bir ilmeğimi gördüm. Bunun dibindeki gizli artırmamı yapıyorum. Bir gizli artırma, bir düz ör. Bir gizli artırma. Kol ilmeklerime geldim. Kol ilmeklerimde de 7 ilmek düz örüyorum. 7 ilmek düz ördüm. Bir dola, 2 düz ör. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir ters ör. İlmeğimi yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz ör. Bir dola, bir düz ör. Bir dola, 2 düz ör. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir ters örüyorum. Yanındaki ilmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz ör.
Bir doladım. 7 ilmek düz örüyorum. Sabit bir ilmeğimdeyim. Bir gizli artırma, bir düz ör, bir gizli artırma. Ön ilmeklerdeyim. 7 düz örüyorum. Bir dola, 2 düz ör, 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir ters örüyorum. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz ör. Bir dola, bir düz ör. Bir dola, 2 düz ör. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir ters örüyorum. Ters ördükten sonra ilmeğimin yönünü düzelttim. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz ör. Bir dola, bir düz ör. Bir dola, 2 düz ör. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir ters, ilmeğin yönünü düzeltip kesiyorum. 2 düz ör. Bir dola, bir düz ör. Bir dola, 2 düz ör. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir ters ör. İlmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. 2 düz ör. Bir dola. 7 ilmek düz örüyorum. Sabit bir ilmeğimdeyim. Bir gizli artırma, bir düz ör. Bir gizli artırma, kol ilmeklerimdeyim. Burada kol ilmeklerimi diğer tarafta nasıl ördüysem aynı şekilde çalışıyorum. Buraya da tekrar göstermeyeceğim. İsterseniz şöyle çevirip diğer kol örerken ne yapmışım onu kontrol ederek örersiniz. Ya da anladığınızı düşünüyorum. Direkt ilerlersiniz. Ya da videoyu kol kısmına doğru getirip oradan izleyerek yaparsınız. Şimdi geçelim şu sabit bir ilmeğime kadar. Kol ilmeklerimi ördüm. Sabit bir ilmeğimi gördüm. Bunun dibinde bir gizli artırma, bir düz ör, bir gizli artırma. İşaretime doğru olan şu arka ilmeklerimde. 7 ilmek düz örüyorum. 7 ilmek düz ördüm. Bir dola, 2 düz ör. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir ters örüyorum. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz ör. Bir dola, bir düz ör, bir dola, 2 düz ör. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir ters örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz ör. Bir dola, bir düz ör. Dediğim gibi yaprağımın ortasındaki düz hattım tam buraya denk gelmişti. İşaretimden bir önceki ilmeğim. İşaretimi tekrar geçiriyorum. Turumuzu tamamladık. Yine hiçbir işlem yapmadan bütün ilmekleri olduğu gibi örüyoruz. Sadece tersleri ters olarak örmeyi yine unutmayalım. Yine tur başlangıcına geldim. Dikkat ederseniz birleştirdikten sonra tam bu birleştirme noktamda yaprağın ortasına denk geldi. Burada da bir model oluşmuş oldu. 3 ajur çalışmış olduk ard arda. Gibi siz de artık örneği fark ettiyseniz ard arda 3 ajur çalıştıktan sonra modelimizde değişiklik oluyordu. Şimdi geçiriyorum işaretimi ve burada şu ters ilmeğimizi gördük ya. Bu ters ilmeğimizi artık düze çeviriyorduk. Sağında solunda dolamalar yapıyorduk ve önündeki ilmekleri kesiyorduk. Şuradaki ajurlu yaprağımın tam ortasında artık düz örgülere geçiyordum. Bu yaprağımı kapatıyorum aslında. Bu yaprağımı burada kapatıyorum. Yanında da yeniden ajurla üçgen bir görüntü vererek yeniden yaprak açıyoruz. İşaretten sonra hemen 2 düz ördüm. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Ters ilmeğim burası. Bunun yanına bir dola, ters ilmeğimi düze çeviriyorum. Bir düz ör. Bir dola, ilmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Dikkat ederseniz yanındaki yaprağımın sağındaki ve solundaki bu düz hattımı kullanarak kapatma aşamasına geçiyorum. Kestikten sonra 5 düz örüyorum.
5 düzümü ördüm. Yanında 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, şu ters ilmeğim düze dönüyor artık. Bir düz ör, bir dola. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Ve 5 düz örüyorum. 5 düz ördüm. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, 3 düz örüyorum. Ve kol kısmına geldim. Sabit bir ilmeğimdeyim. Bunun yanında bir gizli artırma, bir düz ör. Bir gizli artırma, kol ilmeklerime geldim. Burada da 3 düz örüyorum. Doladım. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 5 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doluyorum. Ters ilmeğim düz oluyordu. Bir düz ör. Bir dola, yanındaki ilmeği yönünü çevirip kesiyorum. 5 düz örüyorum. 5 düzümü ördüm. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola. İlmeğin yönünü düzeltip kesiyorum. 5 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, 3 düz örüyorum. Sabit bir ilmeğime geldim. Bir gizli artırma, bir düz ör. Bir gizli artırma. Ön ilmeklerime geldim. Aslında aynı sıralamayla devam edeceğiz. Ama bu sırada da yine tabii ön tarafı göstereceğim. 3 düz örüyorum. Bir dola, ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. Kesiyorum. 5 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, bir düz ör. Bir dola, ilmeğin yönünü düzeltip kesiyorum. 5 düz ör. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, bir düz ör. Bir dola, ilmeğimi yönünü düzeltip kesiyorum. 5 düz örüyorum. Bir dola, bir düz ör. Bir dola, ilmeğimi yönünü düzeltip kesiyorum. 5 düz ör. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, 3 düz ör. Sabit bir ilmeğime geldim. Gizli artırmamı yapıyorum. Bir düz örüyorum. Gizli artırmamı yapıyorum. Kol ilmeklerime geldim. Burada da diğer kol çalışmasını izleyerek aynı şekilde yapalım. Ne yapıyoruz? 3 düz örüyoruz. Dola, kes. Bu sıralamayla ilerleyelim. Şuraya gelelim. Sabit bir ilmeğime geldim. Kol çalışmamı ördüm tabi. Bir ilmeğimden önce gizli artırma, bir düz ördüm. Gizli artırmamı yaptım. Şimdi arka parçamdaki bu işaretime doğru ilerliyorum. Yine gizli artırmadan sonra 3 düz örüyorum. Bir dola, ilmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. 5 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola, ilmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 5 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola, ilmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. İşaretime kadar 3 düz. 3 düzümü ördüm. İşaretimden sonra hatırlarsanız 2 düz örmüştüm. Bu yaprağımın ortasındaki 5 düzü çalışmış oldum. Zaten şuraları da eksilttik. Turumu yine tamamlamış oldum. İşaretimizi dediğim gibi mutlaka alalım. Örgümüzü nerede bitiriyoruz, nerede başlıyoruz bunu anlamamız gerekiyor. Yoksa modelimiz bozulur. Şimdi bir tur hiçbir işlem yapmadan bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Çünkü artık ters ilmeklerimi de düze çevirmiştim. Hepsini düz olarak örüyorum. Şöyle parmağımla kontrol ederek
ilmeklerim dönüyor gibi oluyor. Doladığım ilmeklerim. Bunları kontrol ederek örelim. Yine tur başlangıcına geldim. Bütün ilmekleri olduğu gibi ve düz olarak ördüm. İşaretimi geçiriyorum. Hemen bakıyorum. Burada bir tane örüyorum. İşaretimden sonra bir tane ördüm. Çünkü şurada kesme yapmam gerekiyor. Kesme attım. 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir dola, 3 düz ör. Bir dola, 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Yönünü düzelttikten sonra 3 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Şimdi şöyle bir bakalım. Buradaki yaprağım küçülmeye devam ediyor. Yanındaki yaptığım bir tersim bir düze dönmüştü. Artırmalarla beraber 3 düz oldu. Ve yanında dolamalar yapıyorum. Bu yaprağımı da küçültüyorum. Bu sırada bu çalışmayı yapıyoruz. Kestikten sonra bir doladım. 3 düz örüyorum. Bir dola. İlmeğimi yönü düzeltip kesiyorum. 3 düz ör. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, 5 düz örüyorum. Sabit bir ilmeğime kadar doladıktan sonra 5 düz ördüm. Sabit bir ilmeğimden önceki gizli artırmamı yapıyorum. Bir düz ör. Bir gizli artırma. Kol ilmeklerimdeyim. Kolda da 5 düz örüyorum. Bir dola, ilmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. 3 düz ör. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, 3 düz ör. Bir dola, ilmeğimi yönünü düzeltip kesiyorum. İlmeğimin yönünü düzeltiyorum. Çünkü şöyle içe doğru hattım, kapanma hattım simetrik şekilde olsun istediğim için. Siz bu ilmek çevirme işlemlerini ilmek alma şeklinize göre ya bu taraftadır ya bu taraftadır, ona göre hareket edersiniz. Şimdi kestim. Yaprağımın ortasındaki 3 düzümü öreceğim. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, 3 düz ör. Bir dola, ilmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. 3 düz ör. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, 5 düz örüyorum. Sabit bir ilmeğime geldim. Bir gizli artırma. Bir düz ör. Bir gizli artırma. Ön ilmeklerimdeyim. Ön tarafta da yine 5 düz örüyorum. Bir dola, ilmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 3 düz ör. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, 3 düz ör. Bir dola, ilmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 3 düz ör. Kesmemi yaptım. Yine dolayacağım. Bu aradaki 3 düzü öreceğim. Yine dolayacağım. Kesme yapıp buradaki tabii ki yaprağı küçültüyoruz. Ortadaki 3 düzümü öreceğim. Bu sıralamayla örüyorum. İlerleyelim. Yine burayı da aynı şekilde sıralamayla öreceğim. Kolu da aynı şekilde örüyorum. Diğer kolu izleyerek de yapabilirsiniz. Şu kısma sabit bir ilmeğime gelene kadar ilerledim. Arka parçamdaki bu işaretimden önceki sabit bir ilmeğime kadar geldim. Ön taraftaki sıramı tamamladım. Kolu da ördüm. Bu noktadayım. Bundan sonra ön taraftaki kısmı da anlatmayacağım. Video zaten yeterince uzun oldu. Şöyle ki işaretimden sonra gelip anlatıyorum. Şu özellikle sabit bir ilmeğime kadar olan kısımda şaşırabilirsiniz. Buraya kadar nasıl ilerleyeceğim? Çünkü yarım örnek oluyor aslında. Sonra ilerledikten sonra burada nasıl başlayacağım? Kurulumu da zaten aynı sayılarda oluyor, dikkat edersiniz. Kol çalışmasını göstereceğim size. Şöyle işaretten sonrasını anlatacağım. Kol çalışmasını tamamen göstereceğim. Ön tarafta da kola nasıl başlıyorsak ve nasıl bitiriyorsak aynı şekilde aslında. Ön tarafta sadece ilmek sayısı fazla, örnek sayısı fazla. Ama örülüş mantığı aynı şekilde. Bu aşamaya kadar geldiyseniz de biraz örneği çözdüğünüzü düşünüyorum. Zaten bundan önce de şapka çalışmasında yaptıysanız örneği daha da iyi anladığınızı düşünüyorum. Şimdi
Geldik burada sabit bir ilmeğime. Kol çalışmamı da örmüştüm. Sabit bir ilmeğimden önceki gizli artırmamı yapıyorum. Bir düz ör, bir gizli artırma ve ne yapıyorduk? 5 düz örerek örneğimize başlıyorduk, ilerliyorduk. Yani burada da aynı şekilde 5 düz örerek ilerledim. Ön tarafta, kol tarafta aynı şekilde oldu. Yine bitirirken de aynı şekilde denk geliyor zaten. Buradaki kolu anlattığımda sabit bir ilmeğimden sonra nasıl kuruyorum ve sabit bir ilmeğime kadar nasıl bitiriyorum, bundan faydalanarak ilerleyebilirsiniz. Şimdi işaretime kadar yine göstereceğim. Gizli artırmamı yaptım, 5 düz örüyorum. 5 düzümü ördüm. Doladım. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kestim. 3 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, 3 düz ör. Bir dola, ilmeğimin yönünü düzeltip kestim. 3 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, 3 düz ör. Bir dola, yönünü düzeltip kesiyorum. İşaretime kadar olan 2 düzümü örüyorum. Yaprağımın ortasına şu an 3 düz örmekteyim. Gördüğünüz gibi 2 düz burada var. İşaretten sonra da bir düzüm var. Şu yandaki ilmeklerim de kesme ilmeklerim zaten. Şimdi bir turumu tamamladım. Ve bu sırada hiçbir işlem yapmadan sadece düz örgülerle işaretime kadar geliyorum. Bir tur ördüm ve tekrar işaretimin olduğu noktadayım. Örneğime baktığımda artık anlaşılır oluyor zaten. Şurada 2 ilmeği bir alıp keseceğimi anlıyorum. Yanında dolamamı yapacağım. Şu ortadaki ilmekleri öreceğim. Dolama yapacağım. Yine bu yaprağımı küçültmeye devam edeceğim bu aşamada. İşaretten sonra 2 ilmeği bir alıp kesiyorum hemen. Bir doladım. 5 düz ördüm. Bir dola, ilmeğimi yönünü düzeltip kesiyorum. Bir düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, 5 düz ör. Bir dola, ilmeğimi yönünü düzeltip kesiyorum. Bir düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola ve 7 düz örüyorum. Burada sabit bir ilmeğime kadar doladıktan sonra 7 düz örmüş oldum. Gizli artırmamı yapıyorum. Bir ilmeğimi örüyorum. Sabit bir ilmeğimi. Gizli artırmamı yapıyorum. Kol ilmeklerime geçtim. Kol ilmeklerimde de 7 düz örüyorum. 7 ilmeğimi ördüm gizli artırmadan sonra. Bir dola, ilmeğimi yönünü düzeltip kesiyorum. Bir düz ör. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, 5 düz ör. Bir dola, ilmeğimi yönünü düzeltip kesiyorum. Bir düz ör. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, 5 düz ör. 5 düzümü ördüm. Bir dola, ilmeğin yönünü düzeltip kesiyorum. Bir düz ör. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola ve sabit bir ilmeğime kadar yine 7 düz örüyorum. Sabit bir ilmeğimi gördüm. Ondan önce bir gizli artırma, bir düz ör, bir gizli artırma. Şimdi ön ilmeklerime geldim. Ön ilmeklerimde de ne yapacağım? 7 düz öreceğim. Dolayacağım. Burada küçülteceğim. Aynı koldaki gibi. Sadece burada ilmek sayım fazla ama sıralamam aynı şekilde olacak. Ne yaptım kola geçtiğimde? Sabit bir ilmeğimden sonra gizli artırmamı yaptım. 7 düzümü ördüm. Buradaki dolamaları eksiltme vesaire aynı şekilde ön tarafta da oluyor. Ama ilmek sayım fazla. Çünkü örnek sayım fazla burada. Dolayısıyla bitirmeye doğru da yine aynı şekilde bitiyor. Sabit bir ilmeğime doğru yine en son doluyorum. 7 düz örüyorum.
Mantıklı örüyoruz ön tarafı. Zaten kolu ördük. Aynı şekilde kolu da örüyoruz. Sabit bir ilmeğimize geliyoruz. Şuradaki arka tarafa olan işaretimden önceki sabit bir ilmeğimize kadar örelim. Orada tekrar buluşalım. Bölümleri ördüm. Ön tarafı tamamladım. Kolu tamamladım. Kolu tamamladıktan sonra sabit bir ilmeğime geldim. Ondan önce gizli artırmamı yaptım. Sabit bir ilmeğimi ördüm. Gizli artırmamı yaptım. Arka parçama doğru işaretimin olduğu noktaya doğru ilerliyorum. Şimdi gizli artırmamı yaptım. 7 düz örüyorum. 7 düz ördüm. Bir dola, ilmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. Bir düz ör, 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım, 5 düz örüyorum. Bir doladım, ilmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. Bir düz ör, 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım, 5 düz örüyorum. Bir doladım, 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir tane örüyorum. Burada da yaprağım küçülmüş oldu. Zaten bu arka tarafa geçtiğimde de sıralama aynı şekilde, ama bu işaretimi kadar nasıl örmeliyim? Şaşıran arkadaşlarım için yine burada da her ilmeği anlattım. Yine bir tur hiçbir işlem yapmadan bütün ilmekleri düz olarak örüyoruz. Artırma vesaire hiçbir şey yapmıyoruz. Buradaki sabit bir ilmeğimizin sağında solunda da yine aynı şekilde artırma yapmıyoruz. İlmekleri olduğu gibi örelim. Tekrar tur başlangıcına gelelim. Bütün ilmeklerimin hepsini düz olarak ördüm. Tekrar tur başlangıcıma geldim. İşaretimi geçiriyorum. Burada baktığımızda yine 3 tane ajurumuz ard arda oluştu ve zaten yaprağımız da kapandı. Bu ortadaki tek ilmeğimizi terse çeviriyorduk. Şu yanındaki 5 tane oluşan düzümün tam ortasında da yaprağımın ortası olarak kabul edip sağında solunda dolamalar yapıyordum. Şu detayı çalışacağız şimdi. Şu kısmı. Şu ters hattımızı oluşturacağız yine burada. İşaretimden sonra bakıyorum, hemen ilmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. İşaretten sonra 2 ilmeği bir alıp kestim. 2 düz örüyorum. Bir dola, bir düz ör. Bir dola, 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Yaprağımın orta noktasındaki tek ilmeğim bu. Şimdi ters ilmek olarak örüyorum. Bir ters ördüm. Yanındaki ilmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz örüyorum. Bir dola, bir düz ör. Bir dola, 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir ters örüyorum. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz örüyorum. Bir dola. Sabit bir ilmeğime doğru bu defa 6 düz örüyorum. Sabit bir ilmeğimden önce bir gizli artırma, bir düz ör, bir gizli artırma. Burada da gizli artırmadan sonra kol ilmeklerime geçtim. 6 düz örüyorum. 6 ilmek düzümü ördüm. Bir doladım, 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Kapanan yaprağımın ortasındaki tek ilmeğim ters örüyorum. Yanında 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Yönünü düzelttikten sonra 2 düz örüyorum. Bir dola, bir düz ör. Bir dola, 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir ters örüyorum. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz ör. Bir dola, bir düz ör. Bir dola, 2 düz ör. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir ters. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz ör. Bir dola, sabit bir ilmeğime yaklaşırken burada 6 ilmeği düz olarak örüyorum. 6 ilmeğimi ördüm. Sabit bir ilmeğimden önce gizli artırma, bir düz ör. Gizli artırma, ön ilmeklere geçtim. Ön ilmeklerimde de kolda çalıştığım gibi gizli artırmadan sonra 6 düz örmüştüm. Doladım.
2 ördüm, kestim. Zaten örnek hem kendini gösterecek hem de aynı sıralamayla öreceğiz. Yine ön tarafı, kolu, arka tarafa geçerken de yine sabit ilmeğimizden sonra tabii ki gizli artırmamızı yaptıktan sonra 6 düzümü örüyorum, doluyorum. 2 düz örüyorum, eksilt, bir ters ör, eksilt. Şöyle ilerlerken yine burada işaretimden önce nasıl bitireceğiz onu beraber yapalım. O noktaya kadar anlattığım gibi en son sizinle beraber kolu bitirdik. Ön tarafı çalıştım, tekrar kolumu çalıştım. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir ters örüyorum. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz ör. Bir dola. Bir düz ör. Bir dola. 2 düz ör. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. İşaretimden önceki son ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Zaten şöyle bir toparlayıp baktığımda da modelimin tam kapandığı ve ters örmem gereken ilmeğe denk gelmiş. İşaretimi geçiriyorum. Yine bir tur hiçbir işlem yapmadan örüyorum. Burada dikkat etmem gereken ne? Bütün ilmeklerim düzken ters ilmeklerimi ters olarak örmeyi unutmayalım. Ona dikkat edelim. Diğer bütün ilmeklerimiz düz zaten. Sıralarımı öylece ördüm. Tersleri ters, düzleri düz olarak. Tekrar tur başlangıcına geldim. Şimdi işaretimden sonra hemen yine ilmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği keserek başlıyorum. Aslında bir önceki sıradaki aynı sayılarda yapacağız. Sadece şu bir sabit ilmeğime kadar olan öreceğim ilmek sayım değişiyor. Bir öncekinde 6 yapmıştık hatırlarsınız. Şimdi burada 7 tane denk geliyor. Ortadaki yerler aynı şekilde aslında ama yine de göstereceğim. İşaretimden sonra 2 ilmeği bir alıp kestim. 2 düz örüyorum. Bir dola, bir düz, bir dola, 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. İlmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. 2 düz ör. Bir dola, bir düz ör, bir dola, 2 düz ör. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz ör. Bir dola ve sabit bir ilmeğime kadar 7 düz örüyorum. 7 düzümü ördüm. Sabit bir ilmeğimden önce bir gizli artırma, bir düz ör. Bir gizli artırma, kol ilmeklerime geçtim. Kol ilmeklerimde de sabit bir ilmeğimden sonraki yaptım. Gizli artırmadan sonra 7 düzle başlıyoruz. Yedi düzümü ördüm. Bir dola, 2 düz ör. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir ters. İpi arkaya aldım. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Yönünü düzelttikten sonra tabii. 2 düz ör. Bir dola, bir düz ör. Bir dola, 2 düz ör. İki düz ör. Bir dola. Sabit bir ilmeğime kadar 7 düz örüyorum. Bu sıralamayla yine öreceğiz. Ön tarafta da aynı şekilde, kolda da aynı şekilde yine bu işaretime kadar da bir ilerleyelim. Şu noktalara kadar gelelim. İlerledim, işaretimin olduğu yere yaklaştım. Baktığımda en son kesmemi yaptım. Şu an tersimi örüyorum. İpi arkaya aldım. İlmeğimi yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kestim. 2 düz ör. Bir dola, bir düz ör. Bir dola, 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. İşaretimden önceki ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yine bu sırayı da tamamladık. Burada da bir tur hiçbir işlem yapmadan örüyoruz. Tabii ki terslerimizi ters olarak, diğer ilmekleri de düz olarak örelim. Yine turumuzu tamamlayalım. Turumu tamamladım. Yine hiçbir işlem yapmadan ördüm. Düzleri düz, tersleri ters olarak. Şimdi işaretimi geçiriyorum. Burada da baktığımızda ajurumuzda ikinci ajuru çalıştık. Üçüncü ajuru çalışırken yine aynı sayılarda yapacağız aslında. Kesmeler aynı, aradaki sayılar, dolamalar hepsi aynı. Sadece bu bir sabit ilmeğimize kadar şuradaki boşluk olan düz sıralarım bu defa 8 olacak. 8 ile bitireceğim. 8 ile başlayacağım. Yine size biraz
göstereyim. Ondan sonra bizler devam edelim. İşaretimden sonra yine ilmeğimin yönünü düzeltiyorum ben. 2 ilmeği bir alıp hemen keserek başlıyorum. 2 düz ör, 1 dola, 1 düz ör, 1 dola, 2 düz ör, 2 ilmeği bir alıp kesiyorum, bir ters örüyorum. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum, 2 düz ör, 1 dola, 1 düz ör, 1 dola, 2 düz ör, 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir ters örüyorum. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz ör, 1 dola. Şimdi sabit bir ilmeğime kadar 8 düz örüyorum. 8 ilmek düzümü ördüm. Doladıktan sonra sabit bir ilmeğimi gördüm. Bir gizli artırma, bir düz ör, bir gizli artırma. Kol ilmeklerime geçtim. Gizli artırmadan sonra yine 8 düz örüyorum. 8 ilmek düz ördüm. Bir dola, 2 düz ör. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir ters örüyorum. İlmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. 2 düz örüyorum. Burada yaprağımın ortasındaki bir ilmeğim, sağında solunda yine dolama yapıyorum. 2 düz örüyorum. Kesmeleri yapıyorum. Tabi ortadaki tersimi örüyorum. Aynı sıralamayla örüyoruz. En son burada dolamamı yapıyorum. 8 düz örüyorum. Sabit bir ilmeğime geliyorum tabi. Bunun yanındaki gizli artırmaları yapıyorum. Aynı mantıkla aynı kesme dolamayla örüyoruz. Tekrar tur başlangıcına geliyoruz. Tur başlangıcına geldiğimizde de yine burada kesme yapıyorum. En son ters örgüyle bitiriyorum. Ve sonra tabii ki bir sırada hiçbir işlem yapmadan örüyorduk. Bu sırayı örelim. Sonra da hiçbir işlem yapmadan bütün ilmekleri olduğu gibi örelim. Tekrar beraber devam edelim. Sizinle beraber en son örnek sıramı yaparken ben orayı tamamladım. Tur başlangıcına geldim. Sonra da hiçbir işlem yapmadan öylece ördüm. Düzleri düz, tersleri ters olarak. Baktığımda da yaprağımın ortasındaki 3 tane ajurum oluşmuş oldu. Şimdi burada ne yapacağız? Bu yaprağımızı küçülteceğiz. Ortadaki ilmeklerimiz düz olacak. Ortada oluşan ters ilmeğimi de düze çeviriyordum. Onun sağında solunda dolamalar yapıyordum. Bu noktadayız şimdi. İşaretimi geçiriyorum. İşaretimi geçirdikten sonra hemen dolamayla başlıyorum. Doladım. Yanındaki ilmeğin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kestim. Çünkü yaprağımı küçültmem gerekiyor. O noktadayım. Ortada 5 düz örüyorum. Beş ilmeğimi ördüm. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, bu ters ilmeğimi düze çeviriyorum. Bir düz ör, bir dola. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 5 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, ters olan ilmeğim düz. Bir dola, ilmeğimi yönünü düzeltip kesiyorum. 5 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doluyorum, 4 düz örüyorum. 4 ilmek düzümü ördüm. Burada sabit bir ilmeğindeyim. Bundan önce gizli artırmamı yapıyorum. Bir düz ör. Gizli artırmamı yapıyorum. Kol ilmeklerime geçtim. Şimdi de yine ortadaki örnekleri çalışıyoruz. Bu sabit bir ilmeğime kadar başlarken 4 düzle başlıyorum. Bitirirken yine 4 düzle bitiriyorum. Tabi modelimi çalışarak ortasında. Gizli artırmadan sonra 4 düz örüyorum. Bir doladım. İlmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. 5 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola. İlmeğimi yönünü düzeltip kesiyorum. Gördüğünüz gibi burası yaprağım. Ortasındaki 5 düzümü örüyorum. Beş düz ördükten sonra 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Dolamamı yapıyorum. Sabit bir ilmeğime kadar 4 düzümü örüyorum.
4 düzümü ördüm. Bir gizli artırma. Bir düz ör. Bir gizli artırma. Aynı koldaki nasıl başladıysam, modelime nasıl devam ettiysem ön tarafta da aynı şekilde ilerliyoruz, geliyoruz. Yine burada en son dolamayı yaptıktan sonra 400 ile bitiriyoruz. 400 ile başlıyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Şu işaretime yaklaştığım yerde yine beraber burayı da göstererek bitireyim. İlerledim. İşaretime, tur başlangıcıma yaklaştım. En son bu yaprağımdaki eksiltmemi yaptım. Ortadaki 5 düzümü ördüm. Eksiltmemi yaptım. Şurada zaten ters ilmeğim var. Bir doluyorum, ters ilmeği düze çeviriyordum ve tur başlangıcına tekrar geldim. Burada zaten dolayarak başlamıştım. Yine bütün ilmekleri düz olarak örüyoruz. Artık ters ilmeğimiz yok. Hepsini düz olarak örüyoruz. Tekrar tur başlangıcına gelin. Hiçbir işlem yapmadan bütün ilmekleri örelim. Sıramı tamamladım. Bütün ilmekleri olduğu gibi ördüm. Tekrar tur başlangıcına geldim. Bu sırada örneğimizi çalışmaya devam edeceğiz ve son defa 20. gizli artışımızı yapacağız. Aynı zamanda kolları örüp devam edeceğiz. Bütün beden çevremizi örmeyeceğiz. Kolları öreceğiz. Sonra beden örgümüze devam edeceğiz. 20. artışımızı da yapalım. Santim olarak ölçüsüne bakalım önce. Roba uzunluğumuzun. Yaklaşık 14 santime kadar çalışmış oldum. Şimdi yine modelimizi çalışarak devam edelim. Bu aradaki sabit bir ilmeğimizi kola dahil edeceğiz. Yine dediğim gibi son defa gizli artışlarımızı yapalım. Kaç tane artış yaptığımızı nasıl anlarız? Hemen ondan bahsedeyim. Robayı ayırırken kol çalışmamızda biliyorsunuz 11 ilmeğimiz vardı. 20 tane gizli artış yaptığımızda şöyle 11 ilmeğimiz vardı. 20 tane gizli artış yaptığımızda şuradan bahsediyorum. 20 ilmek şurada, 20 ilmek şurada. 11 artı 20 artı 20 toplamda 51 ilmeğimiz olacak. Şu sabit bir ilmeğimizden ileri doğru saydığımızda sabit bir ilmeğimize kadar 51 ilmeğimiz olduğunda 20 tane gizli artırma yaptığımızı anlıyoruz. Ön için de aynı şey geçerli. Önde de 31 ilmekle başlamıştık. Yakayı öyle ayırmıştık. 20 ilmek burada artırdık. 20 ilmek burada artırdık. 31 artı 20 artı 20 71 ilmeğe ulaştığımızda ön için 20 tane gizli artırma yaptığımızı anlıyoruz. Şimdi önde de arkada da 71 ilmeğimiz aynı şekilde aynı sayıda oluyor. Toplamda beden örgümüzde 142 ilmeğimiz kalmış oluyor. Kolları tabii biz ayrı örüp ilerleyeceğiz. Ancak bizim beden sayımızın modelimizin denk gelmesi için 140 ilmek olması gerekiyor. Burada artışları yaparken iki yerde yapmayız. Şimdi örerken daha anlaşılır olacak. Aslında 142 ilmeğimizden 2 ilmek eksik yapacağız. 140 ilmekle bedeni örmeye devam edeceğiz. Kollarımız 51 ilmek olacak. Sabit bir ilmekleri de dahil edince artı 2 ilmek ekleyince kolumuz 53 ilmekle kolumuzu çalışacağız. Şimdi bu sırayı geçerken işaretim düştü. Hemen onu alıyorum. Hem modeli çalışacağım. Kol kısmına kadar geleceğim. Sadece kol çalışmasıyla devam edeceğim. Bunun için işaretimden sonra bir tane örüyorum. Bir doluyorum. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 3 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, 3 düz ör. Bir dola, ilmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 3 düz ör. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, 3 düz ör. Bir dola, ilmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. 3 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, doladıktan sonra sabit bir ilmeğime kadar 6 düz örüyorum. 6 düz ördüm. Burada bir tane gizli artırma yapıyorum. 20. gizli artırmam oluyor. Sabit bir ilmeğimi gördüm. Burada ne yapıyorum? Ben daha iyi anlatabilmek için yardımcı şişe geçiyorum. Çünkü sadece kol çalışmamızla devam edeceğiz. Sabit bir ilmeğimi ördüm. Yanında bir gizli artırma daha yapıyorum. 20. gizli artırmamı yapmış oldum. Gizli artırmamı yaptım. 6 ilmek düz örüyorum. Alt ilmek düzümü ördüm. Bir dola, ilmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 3 düz örüyorum.
2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, 3 düz ör. Bir dola, ilmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 3 düz ör. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, 3 düz ör. Bir dola, ilmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 3 düz ör. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, 3 düz ör. Bir dola, ilmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. 3 düz ör. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, 6 ilmek düz örüyorum. Sabit bir ilmeğime geldim. Burada bir gizli artırma yapıyorum. Son gizli artışım kol için. Sabit bir ilmeğimi de örüyorum ve örgümü çeviriyorum. Şimdi artık sadece kol çalışmasıyla devam edeceğimi söylemiştim. Arkada bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kol için ilmeklerimi de artık ön yüzden, arka yüzden örerek devam edeceğim. Şimdi burada bütün ilmekleri ters olarak örelim, ön yüze geçelim. Şimdi burada kenarda da örnek oluşturmaya çalışalım. Yarım örnek olacak şekilde nasıl denk geliyorsa. Bunun için başta 2 ilmeğimi örüyorum. Yanında 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. 5 düz örüyorum. Bir dola, ilmeğimi yönünü düzeltip kesiyorum. Bir düz ör, 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, 5 düz ör. Bir dola, ilmeğimi yönünü düzeltip kesiyorum. Bir düz ör, 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, 5 düz ör. Bir dola, 2 ilmeği bir alıp kesiyorum yönünü düzelttikten sonra. Bir düz ör, 2 ilmeği, şurası açılmış. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, 5 düz ör. Bir dola, ilmeğimi yönünü düzeltip kesiyorum. Bir düz ör, 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, 5 düz ör. Bir dola, ilmeğimi yönünü düzeltip kesiyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Simetrik bir şekilde çalışmış olduk. Örgümün arka yüzünden yine bütün ilmekleri ters olarak örelim. Bu 53 ilmeğimizi. Sonra ön yüze geçelim. Şimdi burada baktığımda şu ilk ilmeğimizi bu sırada örerek alabiliriz. Nasıl çalışacağız? Kapanan yaprağımda tam ortadaki ilmeğimi ters olarak öreceğimi söylemiştim. Bu ters ilmeklerin arasında 9 tane düzüm var aslında. Öyle de anlayabiliriz. Bunu ters olarak öreceksek 2, 4, 6, 8, 9. Bu ilmeğim de ters olarak geliyor. Yine aynı şekilde bu ilmeğimizi de ters olarak örüyorum. İlk ilmeği ördüm düz olarak. Yanındaki ilmeğim ters. Yine buradaki ilmeğimi yön düzeltip kesiyorum. 2 düz örüyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola, 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bu ortadaki ilmeğim ters oluyordu. Yanındaki ilmeğimi yönü düzelttikten sonra düz olarak eksilttim. 2 düz örüyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola, 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir ters. Yanındaki 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz örüyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola, 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir ters örüyorum. Yanındaki ilmeğimi yön düzeltip 2 ilmeği bir alıp kestim. 2 düz örüyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola, 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir ters örüyorum. İlmeğimi yönü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz ör. Bir dola, bir düz ör, bir dola, 2 düz örüyorum. 2 ilmeğimi bir alıp kesiyorum. Buradaki ilmeğim ters olarak denk geliyor. Ters ördüm. Son kalan ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi örgümün arka yüzünde ön yüzde yaptığım ters örgülerim arka yüzde düz olarak örelim.
Diğer ilmeklerim ters zaten. Bu yanındaki ilmeğim hemen düz. Ortada 9 tane ters denk geliyor aslında. Sonra bir tane örgümün arka yüzünde düz örüyorum. Ön yüzde yaptığımız tersleri arka yüzde düz olarak örelim. Ön yüzde geçelim. Sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Baktığımızda bu sırada da aslında aynı şeyleri yapacağız ama yine de göstereyim burayı. İlk ilmeğimi yine burada ördüm. İsterseniz örmeden de alabilirsiniz. Yanındaki ilmeğim ters. Bunu yönünü çevirip kesiyorum. 2 düz örüyorum. 1 dola, 1 düz ör, 1 dola, 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir ters örüyorum. İlmeğimi yönünü düzeltip yanındaki 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz örüyorum. 1 dola, 1 düz ör, 1 dola, 2 düz örüyorum. Az önceki örgümün ön yüzünde yaptığım sıralamanın aynısını yapacağım. Arka yüzden de bütün ilmekleri olduğu gibi öreceğim. Tekrar örgümün ön yüzünden yine aynı şeyleri yapacağım. Dolayısıyla ön tarafta 3 tane ajur oluşmuş olacak. Şu yaprağımın ortasındaki 1, 2, 3 tane ard arda ajur oluşmuş olacak. Tekrar örgümüzün ön yüzüne gelelim. Bu şekilde şimdi bunu aynı şekilde öreceğiz. Arka yüzden öreceğiz. Yine örgümüzün yüzüne geçtiğimizde aynı işlemleri yapacağız. Arka yüzden öreceğiz. Bu sıraları tamamlayalım. Ön yüze geçelim. Sıralarımı tamamladım. Örgümüzün ön yüzünde kesmelerin, dolamaların aynı olduğu ard arda 3 sıramı tamamlamış oldum. Zaten 3 tane de ajurum ortaya çıktı. Tabi örgümün arka yüzünden de bütün ilmekleri gördüğüm gibi ördüm. Düzleri düz, tersleri ters. Düz hattım 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oluşmuş oldu. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtiğimde de 3 tane ajuru tamamladıktan sonra ne yapıyorduk? Modelimizde değişiklik oluyordu. Bunun için bu defa başta 2 ilmek düzümü ördüm. 1 doladım. Şimdi bu yapraklarımı kapatıyorum biliyorsunuz. Bu ters ilmeklerimi de düze çeviriyordum. Sağında solunda dolamalar yapıyordum. Başta 2 düz ördüm. 1 doladım. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 5 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 1 dola, bu ters ilmeğim artık düz oluyor. 1 düz ör, 1 dola, ilmeğimi yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 5 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 1 dola, 1 düz ör. 1 dola, ilmeğimi yönünü düzeltip kesiyorum. 5 düz örüyorum. Bu sıralamayla geliyorum. Şuraya doğru gelelim. Bu yaprağı kapatalım. Yine burada da göstereyim nasıl bitiriyorum. İlerledim. Yaprağımdaki bu kesmesini yaptım başta. Ortadaki 5 düzümü ördüm. Şu kesme hattımı görüyorum zaten. 5 düz ördükten sonra şu an şişimde 4 ilmeğim var tabi. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Yaprağımı küçültüyorum burada. Bir doladım. Kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Buradaki tersimi de düze çevirmiş oldum. Şimdi arka yüzde bütün ilmekleri artık hepsini ters olarak örüyoruz. Düz ilmeklerimiz bitti. Arka tarafı için. Bütün ilmekleri ters olarak örüp ön yüze geçelim. Yüzden sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Ne yapıyoruz? Bu defa başta 3 düz örüyoruz. Doluyoruz. Yaprağımızı küçültüyoruz. Doluyoruz. Ortada 3 düz örüyoruz. Doluyoruz. Kes yaprağın ortasındaki 3 düz ör. Bu sıralamayla geçiyoruz aslında. Yine 1-2 tane göstereyim. Başta 3 düz ördüm. 1 dola. İlmeğimi yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 3 düz ör. Dolayacağım, 3 düz öreceğim, yapraklarımı küçülteceğim. Kenarlarda tabi dolamalar yapıp ortadaki düzleri öreceğim. İlerleyeceğim, yine en son yaprağımdaki kesmemi yapıyorum. Sonra dolama yapıyorum. Kalan 3 ilmeğimi örüyorum. İşteki gibi simetrik şekilde oluyor. Arka yüzden de bütün ilmekleri örüyoruz ters olarak. Ön yüze geçtiğimizde bu defa yaprağımız daha da küçülüyor. Ortada bir ilmeğimiz kalıyor. Kenarlardaki dolamalarımızı yaptıktan sonra bu defa ortada 5 düzümüz oluyor. Bu sıraları tamamlayalım. Tekrar ön yüze geçelim. Yaptığım gibi sıralarımı tamamladım. Yaprağımı küçülttüm. Bir tane ilmeğim kaldı. Başta da bu defa 4 düz örmüştüm. Sonra dolamıştım. Şimdi bu yaprağımın ortasındaki ilmeği ters ilmeğe çevirme sırasındayım. Bu sırada baştaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 doluyorum. 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Yaprağımın ortasındaki tek ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yanındaki ilmeğimi yön düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz örüyorum. 1 dola, 1 düz ör, 1 dola, 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum.
Bu tam ortadaki tek kalan ilmeğimi ters olarak örüyorum. İlmeğimin yönünü düzelsini bir alıp örüyorum yani. 2 düz örüyorum. Bir dola, bir düz ör. Bir dola, 2 düz ör. Bu sıralamayı biliyorsunuz. İlerleyelim şuraya doğru. İlerlediğimde yaprağımdaki ortadaki ilmeğimi ters olarak ördüm. Yanında ilmeğimin yönünü düzeltip kestim. 2 düz örüyorum. Bir doluyorum. 2 düz örüyorum. Burada da modelim bu şekilde yerleşmiş oldu. Arka yüzden bütün ilmekleri tabii ki ters olarak örüyoruz ama ön yüzde oluşturduğumuz tersleri arka yüzden düz olarak örelim. Bunu unutmayalım. Yine sıramızı tamamlayalım. Ön yüze geçelim. Arka yüzden sıramı tamamladım. Düzleri düz olarak ördüm. Bu sırada da düz hattım 5 tane görünüyor. 5 tane arka yüzde düz çalışmayı unutmayalım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtiğimde yine aynı mantıkla kesmeler, dolamalar aynı sırayla oluyor. Bu da yine 3 defa ard arda yapıyorduk. O sıraları yapalım. Yine göstermeyeyim tabii ki. Ön yüzden aynı şekilde ne yapmıştık? 2 tane örmüştük. Dolamıştık. 2 düz örmüştük. 2 ilmeği bir alıp kesiyorduk. Az önceki yaptığım sıralamada aynı şekilde yapacağım. Aynı mantıkla keseceğim, dolayacağım. Arka yüzden bütün ilmekleri öreceğiz. Tabii ki arka taraftaki oluşan düz hattımı öreceğim. Ön yüzden de yine aynı mantıkla öreceğiz. Aynı kesmeler, dolamalar. Şu yaprağımın ortasında ard arda 3 tane ajurum oluştuktan sonra tekrar örgümüzün ön yüzünde beraber devam edelim. Sıralarımı tamamladım. Birbirinin aynı olan, aynı mantıkla kestiğimiz, doladığımız 3 tane sırayı örgümün ön yüzünde tabii tamamladım. Arka yüzden yine düzlerimi düz olarak ördüm. Şimdi bu 3 tane ajur tamamladıktan sonra ne yapıyorduk? Bu yaprağı kapatıyorduk. Bu tersleri düze çeviriyorduk. Ortadaki örneklerin nasıl örüldüğünü anladığınızı düşünüyorum ama başlarken nasıl başlayacağız ve bitireceğiz orada şaşıracağınızı düşündüğüm için yine gösteriyorum. Başta 4 ilmeğimi örüyorum bu sırada. 4 ilmeğimi ördüm. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola. Bu ters ilmeğimi düze çeviriyordum. Bir düz ör, bir dola. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Yaprağımı burada küçültüyorum. Ortadaki ilmeklerimi 5 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola. Yine yaprağımı burada küçültmek için kesiyorum. Bu sıralamayla örüyoruz. Gelelim en son. Burayı da göstereyim. İlerledim. En son şu yaprağımı küçülttüm. Yanında ters ilmeğim görünüyor. Kestikten sonra en son burada kestim. Bir dola, bir düz ör, bir dola. İlmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. Kalan 4 ilmeğimi örüyorum. Diğer başta nasıl başladıysam aynı şekilde bitirdim aslında. Örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerim ters oldu. Bütün ilmekleri ters olarak örelim. Ön yüze geçelim. Arka yüzden bütün ilmekleri ters olarak ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Burada başta 3 düz örüyorum bu defa. Az önce 4 örmüştüm. Şimdi 3 örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Çünkü baktığında buradaki yarım yaprağım da kapanmış oluyor. Bir dola, 3 düz ör. Bir dola, 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Burada 3 düzümü örüyorum. Tabi yaprağımı küçültmeye devam ediyorum. Burada yine ilmeklerim çoğalıyor. Yanlarda dolama yapıyorum çünkü. Yaprağı küçültüyoruz. Burada dolama yaparak ortadaki düzlerimi örüyorum. İlerliyorum. En son kesmemi yapıyorum. 3 düzümü örüyorum. İlerledim sıralarımda. 3 düzümü ördüm. Doladım. Burada ilmeğimi yönünü düzeltip kesiyorum. Kalan 3 düzümü örüyorum. Arka yüzden bütün ilmekleri ters olarak örelim. Ön yüze geçelim. Arka yüzden yine bütün ilmekleri ters olarak ördüm. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başta 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, 5 düz ör. Burayı da bu sıralamayla geçiyoruz. Doladım. İlmeğimi yönünü düzeltip kestim. Yaprağım küçüldü yine. Bir ilmeğim kaldı. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Dola, arada 5 düz örüyorum. Yine ilerliyorum. En son burada dola, kes, kalan 2 ilmeğimi örüyorum simetrik olacak şekilde. Arka taraftan da bütün ilmekleri ters olarak örelim. Tekrar ön yüze geçeceğim. Arka sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bu aşamada isterseniz sizler kol uzunluğunu daha fazla uzun istiyorsanız örerek devam edebilirsiniz. Zaten şablon olarak da tekrar edeceğimiz noktaya geldik. Orası neresi? Şimdi örgümüzde bu yaprağımız kapandı ya, şu ortadaki ilmeği ters olarak örüyorduk.
Bu ortadaki ilmeğim tersse ileri doğru 9 düzümü saymıştım. Bu da ters olarak denk geliyordu. Videomuzda o kısma dönerseniz bir tane örüyoruz, bir ters örüyoruz. Aynı şekilde bu şablonu tekrar edeceğiz aslında. Bu bir ör, yanındaki ilmeğimi ters ör. Sonra kalan yerleri aynı şekilde öreceğimiz kısma geldik. İsterseniz kolunuza bu şekilde yine devam edebilirsiniz. O kısma getirirsiniz videoyu. Yine seyrederek devam edebilirsiniz. Ben kolumu kısa kol olarak çalışacağım için burada bitireceğim. Daha uzun örmek isteyen arkadaşlarım için tam şablonu çalışmak istedim örneğimizin tekrar eden kısmına kadar. Dediğim gibi şu ters örneğe, şuraya başladığımız noktaya dönersiniz. Şurada ters olarak ördüğüm tarafa video olarak buraya dönersiniz. Buradan izleyip tekrar kolunuzu bu aşamada oradan itibaren izleyerek tamamlayabilirsiniz. Ne kadar uzunlukta istiyorsanız. Şimdi ben örgümün ön yüzünden geçerken kolumda da 53 ilmeğim vardı. Kısa kol olarak çalışacağım. Tabii şimdi birkaç tane kesmek istiyorum. Bütün ilmekleri düz olarak öreceğim. Arada kaç tane ördüğümün bir önemi olmaksızın 4-5 tane keseceğim. Mesela şurada bir tane eksilttim. Yine birkaç tane öreceğim. Şurada bir tane eksiltiyorum. İkinci eksiltmemi yapmış oldum. Bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Farklı farklı yerlerde de eksiltelim. Kol çalışmamızı tamamlamış olalım. Arka taraftan geçerken bütün ilmeklerimi keseceğim. 6 tane ilmek eksiltmiş oldum. 47 ilmeğe düştü. Sizler isterseniz hiç eksiltme de yapmayabilirsiniz. Nasıl isterseniz. 47 ilmeğe düşürdüm sonuç olarak. Ve bütün ilmekleri kesiyorum. Bildiğiniz kesme yöntemiyle ilmeklerinizi kesebilirsiniz. Evet, kol ilmeklerimi kestim. Şimdi kaldığım yerden ipimi bağlayarak devam edeceğim. Orası neresi? Ön tarafa gelirken şu sabit bir ilmeğimin olduğu noktadan geliyorum. İpimi buradan bağlayacağım. Ve buradan taktım. Son 20. gizli artırmamızı yaparak ilerleyelim demiştik. Ancak zaten ön tarafta ve arka tarafta ilmek sayım benim 71 oluyordu. Bir tane ilmeği eksiltmek istiyordum. Burada direkt artırma yapmadan başlıyorum. İpimi taktım. Örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi ördüm. Bir doladım. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 3 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, 3 düz ör. Bir dola, ilmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 3 düz ör. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, 3 düz ör. Zaten model kendini belli ediyor. Örerek ilerleyelim. Şuraya doğru, koltuk altına doğru ilerledim. Ne yaptım? En son şurada yaprağımın küçüldüğünü düşünelim. Kestim, 3 düz ördüm. Kestim, bir dola, 6 düz örüyorum. 6 sabit bir ilmeğime geldim. Burada gizli artırmamı yapıyorum. Bu gizli artırmamı yapınca şu an şişimde tam burada ön taraf için 70 tane ilmeğim oldu. Şöyle diğer yardımcı şişime geçiyorum ve sadece kol çalışmamla ilerleyeceğim. Burada kol çalışmamızı diğer tarafta bu misinalı şişimi elime alıp nasıl örmeye başladıysam ve bitirdiğim noktaya kadar aynı sayılarda aynı şekilde bu kolu da çalışacağız. Burayı da tekrar göstermeme gerek yok. O kısma videoyu çevirirsiniz. Oradan izleyerek bu kolu da tamamlayalım. Sonra yine beden örgüsüyle devam edelim. Burada bir sabit ilmeğimi ördükten sonra gizli artırmamızı yapıyorduk. 20. gizli artırmamızı kolun içinde 6 düz örerek ilerliyoruz. Aynı şekilde izleyerek burayı da yapalım, devam edelim. Diğer kol çalışmamı da tamamladım. Aynı şekilde ördüm. Bütün ilmeklerimi kestim. Şimdi ipimi bağlayarak beden örgüsüyle devam edeceğim. İpimi bağlayacağımız noktada arka tarafa doğru ilerlerken bu koltuk altından bağlayacağız. Şimdi bu aşamada şu koltuk altına kadar olan arka olarak kabul ettiğim yerde 70 tane ilmeğim var. Ön tarafta da yine şu ayrık olan yere kadar 70 tane ilmeğim var. Belki sizin örgünüze göre artış yerlerinde şaşırmış olabilirsiniz. 1-2 ilmek fazla veya eksik çıkmış olabilir. Burada hiç önemli değil. Koltuk altında şurada bir yerlerde
Gizli artırma yaparak 70 ilmeğe tamamlarsınız. Fazla çıktıysa da bir iki yerde eksiltirsiniz. Yine 70 ilmeğe düşürürsünüz. Buradaki yerden ipimi bağlıyorum. İpimizi bağlayarak devam edeceğimiz yerlere dikkat edelim. Örneğimiz bozulmasın. Şimdi ipimi burada taktım. Modelimi çalışıyordum biliyorsunuz. Modelime baktığımda şişimdeki ilmeğimle beraber 6 ilmek düz olarak örüyordum. 2 1 doladım. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 1 2 3 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 1 dola, 3 düz ör. 1 dola, 2 ilmeğin yönünü düzeltip kesiyorum. 3 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 1 dola, 3 düz örüyorum. 1 dola, ilmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 3 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 1 dola, 2 düz örüyorum ve işaretimin olduğu noktaya geldim. Burada örnek sıramızı tamamlamış olduk. Ne yapıyorduk? Bir tur hiçbir işlem yapmadan örüyorduk. Yine aynı şekilde devam edeceğiz. Bir tur hiçbir işlem yapmadan öreceğiz. Bir tur yine örneğimizi çalışacağız. Şimdi burada bütün ilmekleri olduğu gibi örüyorum. Ta ki işaretime kadar. Koltuk altımda burada örünce birleşmiş olacak. Bütün ilmeklerimizi örelim. Koltuk altına geldim. Yine burada örmeye devam ediyorum. Burası birleşmiş oldu. Şurada taktığım ipimi bağlayayım. İlerledim. Burada da koltuk altını birleştirmiş oluyorum. Yine taktığım ipimi bağlıyorum burada. Kolları örerken şişimde bekleyen ilmeklerim, doladığım ilmeklerim dönmüş gibi durabilir. Onu elimizle düzelterek, dikkat ederek aynı şekilde bütün ilmekleri bu sırada olduğu gibi ördük. İşaretime doğru yaklaşıyor. Şu doladığım ilmekleri elimle şöyle arkaya doğru düzeltiyorum. Sıramı tamamladım. Bütün ilmekleri olduğu gibi ördüm. Burada da koltuk altımda birleşmiş oldu. Şişimde şu anda 140 tane ilmeğim var. Bu 140 ilmek üzerinden bedenimizi öreceğiz. Olur ya sizin örgünüzde 2-3 ilmek eksik gelmiştir, fazla gelmiştir. Bir yerde belki bir hata olmuştur. Hiç önemli değil. Koltuk altında 1-2 yerde fazla geldiyse eksiltirsiniz. Eksik geldiyse gizli artırmayla çoğaltırsınız ve 140 ilmek olacak şekilde bedeninizi ayarlarsınız. Şimdi işaretimin olduğu yerde örgümün başlangıç kısmındayım. Burada örneğimin nasıl örüldüğünü artık anladım ama yine birkaç tane göstereceğim. İşaretimden sonra 2 düz örüyorum. Şurası zaten kesme hattım. Yaprağım küçülüyor burada. O noktadayım. Doladım. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir düz ördüm. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, 5 düz ör. Bir dola, ilmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. Bir düz ör, 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, 5 düz ör. Bir dola, ilmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. Bir düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, 5 düz örüyorum. 5 düz ördüm. Koltuk altına yine örneğimin sıralamasına devam ediyorum. 5 düz ördükten sonra bir doluyorum. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doluyorum. 5 düz örüyorum. Bir dola. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Burada modelimiz belli zaten. İlerleyelim. Diğer koltuk altına doğru yaklaşınca orayı da göstereyim. İlerledim. Diğer koltuk altıma doğru geldiğimde şuradaki yaprağımı küçülttüğüm aşamadayım. Kestim. Bir düz ördüm. Kestim. Şimdi koltuk altına doğru gelirken bir doladım. 5 düz örüyorum. 5 düzümü ördüm. Bir doladım. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum.
Bir doladım, 5 düz örüyorum. Yine örneğimi çalışarak işaretime kadar geliyorum. İşaretime kadar geldim. En son yaprağımı küçülttüm, doladım, 3 düz ördüm. İşaretimdeyim. Ne yapıyoruz? Burada bir tur yine bütün ilmekleri olduğu gibi örüyoruz. Bütün ilmekleri olduğu gibi örelim. Tekrar başlangıç noktasına geldim. Bütün ilmeklerimi öylece ördüm. Tekrar örgümün başlangıç kısmına geldim. 1, 2, 3 tane de ajurum ard arda oluşmuş oldu. Bu sırada kapanan üçgenlerimin ortasında kalan tek ilmeğimi terse çeviriyordum. Yanında çoğalan düz ilmeklerimi de tam bu orta ilmeğini yeni yaprağımın ortası olarak kabul edip sağında solunda dolamalar yapıyordum. Bu işaretimden sonra şimdi direkt dolayarak başlayacağız. Bitirirken de bir tane ilmeğim olacak. Ondan önce dolama yapacağım. Buradaki örneğim tam şuradaki modelim olacak aslında. Bunu tekrar edeceğiz. Burada örgümüze başlarken ve bitirirken belki şaşırabilirsiniz ama aslında örneğimizin sıralaması aynı şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi bu sıraya geçerken koltuk altında yine nasıl denk gelecek onu da yerleştirirken göstereyim. Bu örnek sıralamasında biliyorsunuz bu ortadaki ilmeği terse çeviriyoruz ya. Zaten birbirini tekrar eden 3 sırayı çalışıyorduk. Aynı kesmeler, dolamalar oluyordu. 3 kere ard arda tekrar ediyorduk. Tabi arada da bir tur öylece ilmekleri örmeyi unutmayalım. Tersleri ters, düzleri düz olarak. Şimdi işaretimden sonra ne yapıyoruz burada? Direkt dolayarak başlıyorum. 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bu üçgenimin ortasındaki tek kalan ilmeğim ters. Yanında 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz örüyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola, 2 düz örüyorum. Bu sıralamayla geliyorum. Şuradaki üçgenimin ortasındaki tersi de yapayım. Buraya kadar gelelim. Şurayı da göstereyim. İlerledim işaretimden sonra şu 3 tane üçgenimin ortasındaki tersleri ördüm. Zaten iki tersimin arasında hatırlarsanız 9 tane ilmeğim denk geliyordu. 9 düz örmüş oluyoruz. En son ne yaptım? Kestim. Tek kalan ilmeğimi terse çevirdim. Kestim. 2 düz örüyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola, 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir ters örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. İlmeğimi yönünü düzelttikten sonra 2 düz örüyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola, 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Yine bu tek kalan ilmeğimi gördüm. Tersi çeviriyorum. Bu sıralamayla ilerliyorum. Yine burada koltuk altım da aynı şekilde denk geliyor. İzleyerek burayı tekrar yine orayı da yapabilirsiniz. Örgümün sonuna geldiğimde de dediğim gibi işaretimden önce bir düz ilmeğim var. Bunun yanında dolama yapıyorum. Bu işaretimden önceki ilmeğimi tek düz olarak örüyorum. Bu yaprağımın tam orta noktasındaki ilmeğim oluyor. Bu ilmeğimin sağında solunda dolamalar yapmış oluyorum. Bir tur yine hiçbir işlem yapmadan örüyorum. Terslerimizi ters olarak örmeyi unutmayalım. Tekrar yine modelimizi çalıştığımızda işaretimden sonra dolayarak başlıyorum. Aynı sıralamayla örüyoruz. Bitirirken yine bu işaretimden önceki bir ilmeğim yine düz olarak denk geleceği için bunun önündeki yerde dolama yapıyorum. Bir düz örüyorum. İşaretimi geçiriyorum. Yine bir tur hiçbir işlem yapmadan örüyoruz. Yine tersleri ters olarak örmeyi unutmayalım. Tekrar yine işaretimden sonraki ilk ilmeğimi dolayarak başlıyorum. Bitirirken yine bu işaretimden önceki ilmeğim düz olarak denk geliyor. Önündeki ilmeğim doladığım ilmeğim oluyor. Yine bütün ilmekle hiçbir işlem yapmadan bir sıra daha örüyoruz. 3 tane ajurum şöyle yaprağımın ortasında oluşmuş oluyor. O noktaya kadar örelim gelelim. Anlattığım gibi sıralarımı tamamladım. Yaprağımın orta noktasında 3 tane ajurum ard arda tamamlamış oldum. Bu aşamada en son tabii bir tur hiçbir işlem yapmadan ördüm. İşaretimden sonra 2 düz öreceğim. 2 ilmeği bir alıp keseceğim. Bu tersimi düze çeviriyorum. Sağında solunda dolamalar yapıyorum. Bu yapraklarımız bu sırada küçülüyor. Ortadaki ilmeklerim düz. Örneğimizi denk geldiği gibi örüp ilerleyeceğiz. İşaretimize bu işaretin varlığı kafanızı karıştırmasın. Aslında örneğimizi çalışırken bir şey ifade etmiyor. Sadece örgümüzün başlangıç ve bitiş noktası. Yine burada örneğimiz nasıl denk geliyorsa o şekilde öreceğiz. Örneği çalışırken burada da sonuç olarak yine yaprağımızı çalışmış oluyoruz. Bu aşamadan sonra bizler örüp ilerleyelim. Hemen hemen her sırası verdiğim için videomuz da yeterince uzun oldu. Şimdi yeterli uzunluğa gelene kadar ilerleyelim. Sonra yine beraber devam edelim. Örgümde yeterli uzunluğa geldim. Biz örgümüzü tulum olarak çalışacağız. Eğer sizler bluz olarak çalışmak istiyorsanız istediğiniz uzunluğa gelince bütün ilmeklerinizi kesebilirsiniz. Başka bir detay olmayacak. Nasıl biz kolları çalışırken yaprağımız kapanmıştı. O aşamada bütün ilmekleri kesmiştik. Sizler de yine yeterli uzunluğa geldiğinde bluz için bahsediyorum. Şuralarda
Buraya geldiğinizde bütün ilmekleri kesip kapatabilirsiniz. Bizler tabi tulum olarak örüp ilerleyeceğiz. Ve bu aşamaya kadar da koltuk altından ölçtüğümde yaklaşık 23 santim örmüş görünüyorum. Buradaki uzunluğu nasıl anlarız? Santim olarak söyledim. Yine arka ortasındayım. İşaretimin olduğu yere yaklaştım. Bu yakadaki yırtmaç kısmın en altında hemen örneğim oluşmuştu. Oradan saydığımda zaten yan yana baktığımda tüm yaprağım bu sırada gözüküyor. Buradan saydığımda 1, 2, 3, 4, 5.'yi çalışırken 5. yaprağı çalışırken burada ben bacak kısmı için ayıracağım. A ortasındaki kesmeleri yapacağım. Ters sıramı saydığımda da yine bu yırtmaç kısmının altından itibaren 1, 2, 3, 4. ters sıramı tamamlamışım. Yaprağımı açarken burada dediğim gibi A ortasında kesmeler yapacağız. Aslında daha kolaylık olsun diye tam da nerede A kısmında kesme yapacağız? Aynen kolu ayırdığımız noktada. Hatırlarsanız 20. sırayı geçelim. Aynı zamanda modeli çalışalım. 20. defa gizli artırmaları yapalım. Sonra kol çalışmasıyla örüp ilerleyelim dediğim noktadayım. Tam o sırayı çalışırken. Orada da işaretimden sonra o sıradaydım. Bir tane örmüştüm. 2 ilmeği bir alıp kesiyordum. Bu yaprağı küçültüyordum yani. İlerliyordum. Ondan sonra kolu çalışıyordum. Burada da aynı sıradayız. Kolda 53 ilmekle çalışmıştık. Bacak kısmında da 63 ilmekle çalışacağız. Şimdi bu sayıları nasıl ayarlayacağız? Öncelikle örgümüzün bedeninde 140 tane ilmeğimiz vardı biliyorsunuz. Bu işaretimin olduğu yerde tam örgümüzün arka orta noktası. Ön ortasını da bulmamız gerekiyor. Bu işaretimden ileri doğru tam şuradan sayıp 70 ilmek sayacağız ve işaretimizi takalım. Sayalım. Tam 70 ilmeğimi saydım. Şuraya işaretimi takıyorum. Burası da benim ön ortam oldu. A ortası için 7 ilmek burada keseceğim. 7 ilmek ön tarafta keseceğim. Tek bacağımı 63 ilmekle örüp ilerleyeceğim. Diğer bacağımı da aynı şekilde. Dolayısıyla 140 ilmekten 14 ilmek eksiltmiş olacağım. 7 ilmek arkada, 7 ilmek ön tarafta. En son bu işaretime doğru gelirken bütün ilmekleri olduğu gibi örüyordum. O sıradaydım. Şimdi işaretime doğru bu yapacağım kesmeyi işaretimden önce 4 ilmeğim olacak. Sonrasında da 3 ilmeğim olacak. Tam buradaki 7 ilmeğimi keseceğim. Burada da yaprağım şöyle kapanacak olan yaprağım kesme ilmeklerimle beraber 2, 4, 6, 7 tane. Ortada da yeni açılan yaprağım 3 tane. Bu aşamadayım. Burada işaretlerimizi aldık diyelim. Dediğim gibi işaretimden sonra tam 70 ilmek saydım. Ön ortasını buldum. Ve işaretimden önce 4, sonrasında da 3 ilmek olacak şekilde bu 7 ilmeğimi keseceğim. Hemen burada 7 ilmeğimizi keselim. 1, 2, 3. Bu işaretle işim bitti artık. Yedi ilmeğimi kesmiş oldum. Şimdi ilerliyorum modelimi çalışarak. Burada bu ilmeği alıyorum. Bakıyorum örneğim nasıl denk geliyor. Bu ilmeğimle beraber 3 ilmek. 1, 2, 3 ilmek var burada. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Dediğim gibi yaprağımı küçülttüğüm noktadayım. Ortadaki ilmeklerim de çoğalıyor. 2 yaprağımın ortasındaki. Bir dola 3 düz ör. Bir dola yaprağımızı burada küçültüyoruz. 2 ilmeği bir alıp kestim. 3 düz ördüm. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola 3 düz ör şeklinde şu işaretime kadar yine burada 4 ilmeğim kalana kadar çalışalım. Modelimizi örerek ilerleyelim. Örneğimi çalışarak geldim. İşaretime kadar 4 ilmeğim kaldı. Burada da yine işaretimden önce 4 ilmeğim, işaretimden sonra 3 ilmeğim olacak şekilde 7 ilmeğimi direkt keseceğim. Örneği çalışırken bu aşamada dediğim gibi yaprağı küçülttüm. 3 düz ördüm. Bir doladım, 3 düz ördüm, bir doladım. Bu sırayı örüyoruz dediğim gibi. Ve işaretime doğru yaklaştığımda da 4 tane ilmeğim kaldı. Hemen bu kesme yapmaya başlıyorum. 1, 2, 3. Bu işaretle de işim bitti.
4, 5, 6, 7. Şöyle takalım. Burada da 63 tane ilmeğim kaldı. Şu ayrıklık olan yere kadar. Şimdi sadece buradaki bacak çalışmasını yapacağız. Önce bu sırayı göstereyim. Sonra tekrar ön yüze geçelim. Aslında aynı şekilde burada kolu nasıl çalıştıysak, burada 53 ilmekse bacak kısmında 63 ilmek. Ama aynı şekilde öreceğiz. Kolu seyrederek yapabilirsiniz. Daha rahat ilerleyebilmek için bu aşamada kolu ayırdığım noktadaki sıralarla aynı şekilde çalışacağız. Bacak kısmını da böyle yapmak istedim. Burayı seyrederek yapalım diye. Bu sırayı geçerken bu ilmeği de saydığımda 1, 2, 3, 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Başta 3 düz ördüm. 2 ilmeği bir alıp kestim. Ortadaki yeni açılan yaprağımdaki bir dola, 3 düz ör, bir dola, ilmeğimi yön düzeltip kesiyorum. Yine modelimi çalışarak geldiği gibi örüyorum. Sadece buradaki 63 ilmeğimi çalışacağım. Şuradaki. Bu sırayı tamamlayalım şu ayrık olan yere kadar. İlerledim en son şöyle baktığımda. Yaprağımı küçülttüm. Bir dola, 3 düz ör doladım. Yanındaki 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Kalan 3 düzümü örüyorum. Örgümü çeviriyorum artık. Örgümün arka yüzünden bütün ilmekleri olduğu gibi örüyorum. Ters örgülerle şu noktaya kadar, ayrık olan yere kadar. Sonra tekrar ön yüze geçip modelimizi çalışmaya devam ediyoruz. 63 ilmeğimi arka yüzden ördüm. Tekrar ön yüze geçtim. Burada bacak çalışmasını ben göstermeyeceğim. Kolu izleyerek yapacağız. Bu aşamada ne yapacağız? Kolu ayırırken ön sıradan örmüştüm. Sonra arka yüzden örüp gelmiştim. Tekrar ön yüze geçtiğim noktadan itibaren aynı şekilde örüyoruz. Sadece buradaki ilmek sayım 63, kolda 53'tü. Bu fark etmiyor. Yine örnek sıralamamız tamamen aynı şekilde geliyor. Kol çalışmasını izleyerek de yapabilirsiniz. Ya da anladıysanız buradan sizler kendiniz örerek devam edebilirsiniz. Yani ayırırken ön yüzden örmüştüm modeli çalışarak. Sonra arka yüzden bütün ilmekleri örmüştüm. Ön yüze geçtiğimde de ne yapmıştım? 2 düz örmüştüm. 2 ilmeği bir alıp kesmiştim. Bir dolamıştım. 5 düz örmüştüm. Bir dolamıştım. 2 ilmeği bir alıp yine kesmiştim. Yaprağımı küçültürken bir düz örmüştüm. 2 ilmeği bir alıp kesmiştim. Bu sıralamayla oradan itibaren izleyip yapabilirsiniz ya da örneği kendiniz çözdüyseniz ilerleyebilirsiniz. Yeterli uzunluğa gelene kadar. Bacak kısmına da çok uzun çalışmayacağım. Kısa çalışacağım. Burada şişimde bekleyen 63 ilmeği de isterseniz ayrı bir aparat alıp bekletebilirsiniz ya da aynı misinalı şişle örüp ilerleyebilirsiniz. Sadece şuradaki 63 ilmeğimizi çalışacağız. Sonra diğer ilmekleri çalışacağız. Burayı yeterli uzunluğa gelene kadar örelim. Nasıl başlıyorsak zaten simetrik olacak şekilde de tamamlıyorduk. Ama kolu izleyerek yapabilirsiniz. Bizler ilerleyelim. Örgümde ilerledim. Tek paça için çalışmamı tamamladım. Buradaki uzunluğu koldakinin uzunluğuyla aynı şekilde çalıştım. Aynı uzunlukta yaptıktan sonra yine burada bütün ilmekleri keseceğim. Eğer sizler uzun olarak çalışmak istiyorsanız yine burada kolda da anlattığım gibi örnek sırasında ne yapıyoruz? İlk ilmeği düz olarak örüyordum. Yanındaki ilmeği ters olarak çalıştığım şu ortadaki tek kalan ilmekleri terse çevirdiğim yerdeyim. Bu sıralamayla devam ederek daha uzun da çalışabilirsiniz. Diğer paçamdaki ilmeklerin başka bir misinalı şişimde bekliyor. Yine ben burada ayrı bir şişle devam ettim. Size daha rahat gösterebilmek için. Şişimizdeki bu 63 ilmeği ön yüzden bütün ilmekleri düz olarak örelim. Kol ağzında bizler ilmekleri kesmeden önce 6 ilmek eksiltmiştik. Paçada bunu yapmayabilir. 3 tane ilmek keseceğim ben burada. Bunu da yapmayabilirsiniz. Şimdi bu yüzden geçerken bütün ilmekleri düz olarak öreceğim. Ara ara da 3 tane ilmek eksilteceğim. Arka yüze geçince bütün ilmekleri keseceğim. Şimdi burada bir tane eksilttim. 3 ilmek keserek 60 ilmek olarak kapatacağım. Önce bu sırayı örelim 3 ilmek eksilterek. Bütün ilmekleri düz olarak ördüm. Aynı zamanda 60 ilmeğe düşürdüm. Şimdi bütün ilmeklerimi keseceğim. Burada bütün ilmekleri keselim. Sonra diğer paça çalışması için ipimizi bağlayıp o tarafı çalışacağız. Bütün ilmeklerimi kestim. Diğer paça çalışması için ipimizi bağlayalım.
En son ön yüzden örgümü geçerken hem örneğimi kurmuştum, ilerlemiştim. Örgümün arka yüzünden örmem gerektiği için bu taraftan iç yüzünden geçerken ipimi bağlıyorum. İpimi burada taktım. Şimdi örgümün iç yüzündeyim ve bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Ön yüze geçiyorum. Diğer tarafı nasıl çalıştıysak burayı da aynı şekilde örüyoruz. Yine burayı da göstermeyeceğim. Videomuz yeterince uzun olduğu için arka yüzden sırayı tamamlayıp ön yüze örgümün ön yüzündeyim. Burada başta 2 ilmeği örmüştüm. Yanında 2 ilmeği bir alıp kesmiştim. Bir dola 5 düz ör. Bu sıralamayla örüyoruz. Diğer tarafı nasıl çalıştıysak zaten kol kısmını izleyerek yapmıştık. Aynı şekilde bu paçamızı da tamamlayalım. Sonra bütün ilmekleri keselim ve yine beraber devam edelim. Diğer paça çalışmamı da tamamladım. Bütün ilmeklerimi kestim. Şu haliyle ütünün buharını vermeden açılmamış haliyle ölçtüğümde santim olarak 9 santim çalışmış görünüyorum. Şu A ortasına kadar olan kısmı da ölçeyim. Düğüm yaptığım yerden yakasından yani başlangıç kısmından A ortasına kadar da baktığımda yaklaşık 34-35 santim çalışmış görünüyorum. Buradaki kol altından da santim ölçüsü vereyim. Kol ağzında tığ çalışmasını yaptım. O çalışma da dahil 11 santim çalışmış görünüyor. Genişliğine de yine bakalım. Ütünün buharını vererek örneğin biraz daha açılmasını, düzgün durmasını sağlayabilirsiniz. Genişliği de 26 santim görünüyor. Yalnız ütüyü yaklaştırmayalım, örgümüz bozulmasın. Sadece uzaktan buharını vererek el ütüsü yaparak örgümüzün, modelimizin biraz daha açılmasını sağlayalım. Şimdi A ortasını dikişle birleştirmeyeceğiz, düğme yardımıyla birleştireceğiz. Çünkü giyip çıkarırken daha rahat olması açısından. Burayı da nasıl çalışacağız? Paça kısmından tığ çalışmasıyla devam edeceğiz. Burada ipimi koparmadım. Hemen şuradan başlayacağım. Döneceğim. Devam edeceğim A ortasına. Yine buradan devam edip ilerleyip başlangıç kısmına geleceğim. İpi hiç koparmıyorum. Olduğu gibi tüm çevresini örerek tığ çalışması yapalım. Düğmelerimiz yaptığımız bu tığ çalışmasının şuralarda oluşan deliklerden ilikleyerek çalışacağız. Tığ çalışmasıyla devam edelim. Bunun için ben kolda çalışmıştım. Sonra da kol altı dikişimi yaptım. Bildiğiniz dikişle birleştirebilirsiniz. Önce tığımızı yapalım, sonra kol altı dikişini yapalım. Burada yakadan göstererek başlayayım. Yakada şu ayrık olan yerden arka taraftan başlıyorum. En uç kısımdan girdim. Kullanacağım tığım da tabii bu arada sizler hangi kalınlıkta tığla rahat ediyorsanız onunla çalışabilirsiniz. Benim elimdeki 2 milim olacak. Sizler de hangisiyle elinizde hangi tığ varsa onunla çalışabilirsiniz. En uç kısımdan girdim. İpimi çıkarıyorum şöyle. İpimi içinden yürüterek 1 2 zincir çektim. Yine şöyle içinden yürütmeye devam edeceğim. Tığıma doladım. Şuradaki hatta belli olan zincir gibi 1 2 3. deliğe batacağım. 3. noktaya batıyorum. Buradan ipimi çıkardım. Şu an tığımda 3 tane ilmeğim görünüyor. Önce ikisini, sonra ikisini örüyorum. Tekrar doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. Bunu 6 defa dolduracağız. 1 2 seferde çıktım. Üçüncüyü dolduruyorum. 4 5 6 kere aynı yere battım. İkili trabzan yaptım. Yine ileri doğru 1 2 3. noktaya batacağım. Tığımı hiç dolamadan direkt şöyle sık iğne ile birleştirdim. Tığımı bu defa doluyorum. 1 2 3. noktaya ileri doğru battım. İpimi çıkarıyorum. Şöyle uzatıyorum. 1 2 seferde çıktım. 6 defa dolduruyorum yine burayı. Altı kere doldurdum. Yine ileri doğru 1 2 3. 3. noktaya batıyorum. Tekrar doladım. 1 2 3. yere batıyorum. 6 kere dolduruyorum burayı. İpinizin kalınlığına göre bu doldurduğunuz yerin sayısını değiştirebilirsiniz aslında. Biz 6 kez yaptık. Sizler 5 yapabilirsiniz. Eğer ipiniz ince ise 7 yapabilirsiniz. Bunun da standart bir sayısı yok aslında. Bu sıralamayla burayı yapıyoruz. Kolay bir teknik zaten. 4 5 6. Yine hiç üzerine almadan ipimi 1 2 3. noktaya batıyorum. Sabitliyorum.
Sırayla yakamızda etrafını tığla ilerleyelim. Şu noktaya kadar gelelim. Yaka kısmımı tığla yaparak ilerliyorum. Başladım sizinle beraber. İlerledim, sıramı takip ettim. Ön tarafı tamamladım. Kolu çalıştım. Şimdi arkaya doğru ilerlediğimde şurada bir alan kaldı. Orayı da çalışacağım. Oraya sığacak şekilde. Şimdi batmışım en son sık iğneyle. İleri doğru geliyorum. Burayı dolduruyorum. 6 kere doldurdum. İleri doğru gelip burada sabitleyeceğim. İçinden geçirdim. Bir de zincir çektim. İpimi çıkarıp burada kesiyorum. Tığlamamız da bu mantıklı oluyor. Diğer tarafları da aynı şekilde aynı sayıyla yapacağız zaten. Tulumumda yapmam gereken tığ çalışmasının tüm detaylarıyla tamamladım. Yakamızda arka taraftaki bu biyeli bağcık çalışmasını bir sonraki videomda gösterip anlatacağım. Bu videom yeterince uzun oldu. Bunu yapabilirseniz zaten yaparsınız. Eğer yine videodan faydalanarak yapmak istiyorsanız bir sonraki videomu takip edebilirsiniz. Orada paylaşacağım ayrıyeten. Yine bacak arasında da anlattığım gibi buradan başladım tığlamaya, geldim. A ortasından devam ettim. Yine buradan gelip başladığım noktaya döndüm. Şimdi burası benim arkası oluyor, bağcıklı olan yer. Ön tarafı çevirdiğimde de tam karşısına denk gelecek yerden uygun yer neresi? Şuradan ilikleyebilirim mesela. Bunun karşısına gelen yerden düğmemi diktim. Yine şöyle takip ettiğimde şuradan ilikleyebilirim dedim. Buraya düğmemi diktim. Bir de tam A ortasına bir tane yaptım. Yine diğer tarafta da simetrik olacak şekilde çalıştım. Buralara düğmelerimi diktim. Bu haliyle tulumumu tamamlamış oldum. Şimdi santim ölçüsüyle devam edelim. Ön tarafta yakadan A ortasına kadar 35 santim çalışmış görünüyorum. Yine omuzdan bütün boy ölçüsüne baktığımda 45 santim. Genişliğine yine bir daha bakalım. Benim ipim biraz inceydi. Ölçülerim bu şekilde düştü. Genişliği de 26-27 santim arası oldu. Kol, omuzdan kol ucuna kadar baktığımda da tığ çalışmasının ucundan itibaren ölçüyorum. 24 santimde uzunluğu görünüyor. Kol altından paça bitimine kadar baktığımda 33 santimde burada çalışmış görünüyorum. Bu haliyle tulum çalışmamızı tamamlamış olduk. Yakadaki bağcık çalışmasını bir sonraki videoda göstereceğim. Büyüklüğü özellikle benim kullandığım ipe göre bu şekilde 6 ay uyumlu oldu diyebilirim. Belki sizin kullandığınız ip yapısına göre bir yaşa kadar da uyumlu olabilecek ölçülerde olmuş olabilir. Ben geldiğince tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Çok emek vererek çalıştığım bir video olmuş oldu. Videolarımın arasında yine bunu kombinlediğim şapka çalışmam da var. Bu şapkayı da çalışarak tulumunuzla kombinleyebilirsiniz. Kanalıma abonelikler ücretsiz biliyorsunuz. Abone olduğunuz takdirde yine farklı çalışmalarda beraber buluşmuş olur. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.